Açık Görüş'e hoş geldiniz. Bugün 11 Kasım 2025. Gerçekten tarihe geçecek kritik bir gün. Bugün deyim yerinde ise gündeme bomba üstüne bomba düştü. Öğle saatlerinde İstanbul'da gözler vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddianame ile ilgili savcılık açıklamasını yaptı. İddianameyi teslim etti. Tam bunu konuşurken gündeme Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönen kargo uçağı ile ilgili haber geldi ve Milli Savunma Bakanlığı silahlı kuvvetlere ait kargo uçağının düştüğünü söyledi. Bu uçakta 20 personel bulunuyordu ve 20 personelin şehit olduğu ifade ediliyor. Türkiye'nin başı sağ olsun diyerek programımıza bu sıcak gelişmeyle alakalı yansıyacak bilgileri de aktaracağımızı ifade ederek başlayalım. Az önce de söylediğim gibi 11 Kasım Türkiye gündemine damgasını vuran en önemli haberlerinden birinin geldiği adres İstanbul Çağlayan Adliyesi'ydi. Akın Gürlek uzun zamandır üzerinde çalıştığı o iddianameyi bu şablonla beraber örgüt şeması olarak iddianamenin içine verilen ve deyim yerinde ise Türkiye'nin günlerdir işte nasıl bir iddianame çıkacak tartışmasıyla yatıp kalktığı bir durumda daha ahtapot doğurdu denebilecek bir tabloyla karşı karşıyayız. O şemayı, bu iddianamenin ayrıntılarını, o iddianamedeki kritik cümleleri ve gizemli kişiyi, iddianameyi yazan gizemli kişiyi bu programda konuşacağız. Kiminle konuşacağız? İki değerli gazeteci, iki yayıncıyla konuşacağız. Adem Yavuz Arslan ve Doğan Ertuğrul bizimle beraber her hafta olduğu gibi. Açık Görüş'e hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Yayınlar. Doğan Ertuğrul geçmiş olsun. Biraz böyle... Teşekkür ederim. Baştan izleyicilerimizin affına sığındığımı söylemek isterim. Çünkü hafif bir kırıklık var. Umarım program süresince burada kalabilirim. Ama dayanmaya gayret edeceğim. Ümit ederiz. Seni çok yormadan ama önemli analizlerini, tespitlerini alacağız. Açık Görüş başlıyor. Çok önemli bilgiler ve özel yorumlar birazdan. Evet, şimdi az önce biraz böyle başlıklar halinde verebildim ama o başlıklar bile hemen yayından sürelerimizi alıp götürüyor. Yorumlanması gereken pek çok önemli soru var. O soruların başında da işte o iddianame var. O iddianamede Ekrem İmamoğlu hakkında binlerce yıl hapis cezası isteniyor. Sadece Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı etrafındaki yolsuzluk ve tırnak içinde iddianamede geçen örgüt soruşturmasının ötesine geçiyor bu iddianame. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını istiyor. İl başkanlığına el konulmasını istiyor. Ve iddianamenin içinde de çok kritik ifadeler var. Adem Yavuz Arslan, Doğan Ertuğrul'un hafif böyle bir gribal rahatsızlığı olduğu için sözü senle başlatayım istiyorum. İddianameyi okudun. Yani en azından hani binlerce sayfalık bir iddianame ama bir göz geçirdin. Göz 4000 sayfayı bu kadar sürede okumamı beklemiyorsun. Yok, Tamam, yok. iddianame okuyorum yıllardır ama yani o kadar da değil. Olabilir. Sadece benim sağlık durumum falan filan değil. İddianame okuma konusunda çok tecrübeli bir isim Adem Yavuz. O nedenle onun göz atmış olması bile yetebilir iddianame. Sözü oraya getirmeye çalışıyorum. Yani bunca senedir iddianame okuya uzman olduğu için. Ya bu iddianame ne söylüyor? Birkaç cümleyle hemen özetleyecek bakacak olursak. Yani haber bültenlerinde, diğer programda işte 142 suçlama var. Şununla ilişkili gösteriliyor. Bu bağlantılar var, bu ifadeler var. Cumhuriyet Halk Partisi kapatılacak. Pek çok başlık gidiyor ama bunların hepsinin bir özeti olmalı. Yani bu iddianame 11 Kasım 2025'te Akın Gürlek'in açıkladığı bu iddianame Adem Yavuz Arslan sen okuduğunda ne söylüyor? Şimdi tabii 4000 sayfa başladım okumaya ki iddianame okuduğum için belli noktalara bakmam gerektiğini biliyorum ve şöyle ifade edeyim, bu rejiminin İmamoğlu seni başkan yaptırmayacağız iddianamesi. Yani başka bir anlamı yok. Çünkü bu sorunun, yani bu iddianamenin özü, hikayesi bu. Politik motivasyonla hazırlanmış ve hedefe odaklı bir konu. İddianameyi okurken bir şey düşündüm kafamda. Acaba dedim İmamoğlu'nun isminin yerine Erdoğan'ı koysak ne olurdu? Hiç sırıtmaz, biliyor musunuz?
İmamoğlu'nun ismini kaldırın, yerine Erdoğan'ı koyun. Oradaki iş adamlarının isimlerini de Erdoğan'ın çevresindeki iş adamlarını koyun. Prototip aynı. Birebir çıkıyor. Sistem aynı çıkıyor. Çünkü bu iddianameye hazırlayanlar sistemin sahibi. Yani kendi hani tabiri caizse bu çöplüğün horozu benim diyor adam. Ya bu sistemleri ben kurdum. Şimdi orada sistem diye tanımlamışlar iddianamenin içerisinde para havuzunu. Öyle bir tırnak içerisinde sistem ifadesi var. Ya bunun mucidi Erdoğan zaten. Yani bütün ihalelerden para almak şu bu falan filan. Ya böyle aşağı doğru taradığınızda işte Beylikdüzü'nde, Gürpınar'da bir tane inşaat $1 milyon birkaç milyon alınmış, birkaç daire alınmış falan. Bunları uzun uzun anlatıyorlar. Ya biz Türkiye'de $100 milyon bir telefonla çöküldüğünü gördük İstanbul Havalimanı şeylerinde 25 Aralık soruşturmalarında. Bunları kıyasladığınız zaman Erdoğan'ın işleri bunları birkaç yüz katına erişir. Ya Ya şimdi orada bir karşımızda tam olarak WhatsApp, şöyle Adem'e söyleyeyim. uzatsan hemen açayım. Bir WhatsApp görüşmesinden bahsediyor. İşte 100 milyonu bul getir dediği ifade ediyor Ekrem İmamoğlu'nun. Onun da ellerinde olduğu ve dosyaya konulduğu ifade ediliyor. Şimdi daha açık Daha oraya söylenen... gelmedim ama önemli bir iddia, evet. Yani şimdi bu bir iddia ama bunun ötesinde eğer bir yargılama yapılacaksa senin söylediğin gibi Erdoğan'ın kamuoyuna yansıyan başka ne açıklamaları vardı? Sen onları daha iyi bilirsin. Ya şöyle ifade edeyim. Şimdi biz bu 4000 sayfalık aşağı yukarı 3000-9000 kaç sayfa iddianameyi mutlaka uzun uzun konuşacağız. Konuşulması da gerekir. Ama ya Erdoğan rejimi her şeyin için öyle bir boşalttı ki artık Türkiye'de yolunda giden hiçbir ya da doğru çalışan hiçbir kurum kalmadı. Abi siz iddianameyi açtığınız zaman bir iddianame formatı gördünüz mü? Şekil şartı bile yok iddianamenin. Yani soruşturma numarası yok, savcılık ismi yok, kime hitap edildiği yok. Yani hiçbir şey yok, yani bir şekil şartı olur bir iddianame. Yani bir şey hazırlıyorsanız. Yani, muhtemelen de burada da yine bir sürü ChatGPT'den yararlanmışlar belli. Ve iddianame baştan sona şeyle gidiyor. Bir politik hedefle gidiyor. Ki zaten daha birinci aşamada soru şu. Diyor ki CHP'yi ele geçirip Cumhurbaşkanlığı seçimini finanse etmek. Abi burada suç yok ki. Yani sen bu partinin bir yöneticisisin. Partinin yöneticisi olarak diğer parti içerisindeki gruplarla rekabet edip parti yönetimine gelip, demokratik yarış böyle bir şey olur zaten, arkasından da Cumhurbaşkanlığını hedeflersin. Yani bunu bir suç gibi tanımlayamazsın. Ama bunu illegal finanse edersen o zaman suç tanımına girer. Şimdi ispatlamaya çalıştıkları da bu. Yani dedikleri şey şu, işte ihalelerden, diğer belediye kaynaklarının aktarılmasından bu kadar para döndü. Bunlarla da işte seçimi finanse ettiler, belediye aldılar, CHP kapatılsın. Hatırlarsanız bu kanalda daha önce soruşturma olmasına kadar anlatmıştık bunu. CHP ile ilgili bir dosyanın hazır olduğunu ve CHP ile ilgili kapatma davası gelebileceğini anlatmıştım. Bunu da görmüş olduk. Yani öz itibariyle şu var, bırakmayacağım. Ölünceye kadar bırakmayacağım. Öldükten sonra da tayin ettiğim, işaret ettiğim kişiye bırakacağım. İmamoğlu seni başkan yaptırmayacağız diyor bu iddianame. İmamoğlu seni başkan yaptırmayacağız diyor. 11 Kasım 2025 tarihli bu iddianame. Doğan Ertuğrul. Şimdi sadece İmamoğlu'nu gömmekte kalmıyor bu. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ni de kapatmayı hedefliyor. Yani en azından iddianamenin satır aralarından gördüğümüz o. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapatırlarsa bu iddianame üzerinden ya da kapatma davası açarlarsa diyelim şimdi günün sonunda nasıl bir süreç işleyecek? Yani CHP'yi buradan kapatmaya gidebilirler mi bu iddianameyle? Hiç oralara gelmeyelim de oralar çok ileriki aşama. O akşamdan sabaha da olmaz bence. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sen başta şeyi söyledin. Bu iddianameyi hazırlamak için uzun süre çalıştı. Üzerine çalıştı diye. Ben Adem'e katılıyorum. ChatGPT ve Milli İstihbarat'la beraber çalıştı herhalde. Ne kadar katkısı var Akın Gürley'in bunu bilmiyoruz. Bu bir iddianame falan filan değil. İddianame böyle olmaz. Bunu biliyoruz. Zaten yine Adem söyledi. Oradaki bütün hikaye o. Meseleye bence öyle yaklaşmamız gerekiyor. Ne diyor? İmamoğlu'nu CHP'yi ele geçirmek ve sonra da Cumhurbaşkanı adayı olmak için. Ben mesela Türkiye'de normal şartlarda bir gazete çıksaydı İmamoğlu iddianamesi 2 nokta üst üste Cumhurbaşkanı olmak için diye başlık atardım mesela. Bütün hikaye bu zaten. İmamoğlu Cumhurbaşkanlığından adaylığından yarın vazgeçsin. Zaten ona vazgeçirmeye çalışıyor. CHP İmamoğlu'nun adaylığından vazgeçsin. Bu iddianameyi pekala unutabiliriz. Yüz milyonlarca yıl istenen bir sürü iddianame falan filan gördük bu. Buradaki bütün hikayenin bu olduğunu biliyoruz. Yani İmamoğlu'nun söylediğin gibi İmamoğlu'nu kendi ifadesi çünkü İmamoğlu'nun beni betona gömmek istiyorlar dedi. İmamoğlu'nu betona gömersen CHP'yi de bizim istediğimiz şekilde hareket ettirirsen CHP de elinde kalır.
partiye de devam edersin diyorlar. Ama o aşamaya gelmek o kadar kolay değil. Çünkü biz uzunca bir süre neyi konuştuk? Mutlak Butlan davasını konuştuk. Mutlak Butlan davası keyfe keder, hadi bakalım vazgeçelim diye bir mesele değildi iktidarın. Karşısında bir toplumsal muhalefet gördüğü için, ana muhalefet partisinin kendi şu ya da bu şekilde her türlü eleştirebiliriz ama direncini gördüğü için başka bir şey oldu. Yine konuştuk, yani bu büyük bir sürpriz değil. CHP'ye kapatma davası açılmış olması bile sürpriz olmaz. Şu an bir ihbarda bulunuyor. Ama açılmış olması da sürpriz olmaz. Fakat buradaki mesele şu, yani parti kapatmalarla gelmiş İslamcı iktidar, AKP, düşünün ki Google iddianameleri, hikayelerini biz biliyoruz. Parti kapatmayı zorlaştıracağız diye yıllarca kamuoyuna işte güç odakları bilmem neler filan dediler. Sonuç itibariyle ana muhalefet partisini kapatmakla ilgili bir yol yapıyorlar. Bu muhtemelen o tabiri çok sevdikleri için söyleyebilir, diz çöktürmeye çalışıyorlar CHP'ye. CHP kapatılırsa ne olur hikayesi hiç asla ihtimal dışı bir mesele değil. Ama oraya gelene kadar bayağı bir yol var önümüzde. Toplumun buna ne tepki vereceği, siyasetin buna ne tepki vereceği, CHP'de buna ne tepki vereceğini görmek gerekiyor. O nedenle şeyin önünde, iktidarın önünde, Erdoğan'ın önünde bir gül bahçesi olmadığını görmek gerekiyor bence. Yani şimdi şeyi görelim, Akın Gürlek iddianame hazırlıyor. İşte iddianameyi düşünün ki bakın, yani Adem daha iyi bilir, dediğim gibi çok fazla iddianame okudu. Ya iddianameyi mahkemeye vermeden kamuoyuna açıkladı, basın toplantısıyla açıkladı. Mahkemeye vermeden daha. Kabul edilip edilmeyeceği falan gibi normal şartlarda bir tartışma olması gerekir, değil mi? Mahkeme bunu kabul edecek mi etmeyecek? Böyle bir tartışma yok çünkü böyle bir hukuki bir süreç işlemiyor. Kamuoyuna açıklıyor ve tek şey, onu çok değerli buluyorum Adem'in söylediği şeyi. İmamoğlu senin başkan yaptırmayacağız. Bütün yaşadığımız, son 2 yıldır yaşadığımız, son 1 yıldır ağırlıklı olarak yaşadığımız şey zaten İmamoğlu seni başkan yaptırmayacağız hikayesidir. Başka bir hikayesi yok. O nedenle biraz önce ben Avrupa basınında, Avusturya basını dahil baktım, şöyle bir ibare gördüm. Die Presse'de bir ifade. Dış ve iç gözlemciler diyor, bunun bir siyasi soruşturma olduğu konusunda hemfikirler. Yani burada hukuk falan filan yok. Yargısal süreçler falan filan görmüyoruz. O nedenle bunu bildiğimiz anlamda bir iddianame olarak görmek mümkün değil. Şimdi iki şeye ben dikkat çekmek isterim. Arada kaynamasın yani. Bu nereden sonra geldi? İşte bugün açıklanan bu iddianame, efendim, yahu Akın Gürlek'le ilgili yurt dışından maaş aldı, ballı maaş alıyordu, Erdoğan tarafından maaşa bağlanmışı tartışmasının daha mürekkebi kurumadı. Ve dahasında şey var, biliyoruz değil mi? Hemen bu tartışma çıktığı zaman, yani Akın Gürlek'in Erdoğan'dan, işte Varlık Fonu'ndan, Lüksemburg'daki bir şirketten, Etim Maden'e bağlı bir şirketten maaş aldı ortaya çıkınca ne çıktı? Akın Gürlek Netanyahu'ya ve İsrail yetkililere soruşturma başlattı. Ne güzel bir tesadüf değil mi? Ne güzel bir tesadüf. Ben burada net olarak şeyi iddia ediyorum. Hani Netanyahu'nun ve İsrail yetkililerin tutuklanması bilmem ne gerekçesiyle soruşturma başlattı. Netanyahu ya da herhangi bir İsrail yetkili, üst düzey İsrail yetkili, hadi bakalım diye Türkiye'ye gelse, yarın gelse, bu iktidar tutuklayamaz. Böyle bir ihtimal yok. Kamuoyuna palavra sıkmaya gerek yok. Bu iktidar şu konjonktürde, Amerika'yla, bölgeyle bilmem ne de şu konjonktürde Netanyahu ya da herhangi bir İsrail yetkili Türkiye'de tutuklayamaz. Bunların tamamı göz boyamayla ilgili bir meseledir. İmamoğlu iddianamesine dönerken bu şeyi, background'u kaçırmayalım diye söylüyorum. Şeyi çok tanıdık geldi bana. İşte sistem adı verilen dedi. Evet, bu sistem varsa eğer ki olması muhtemel, ayrı bir mevzu. Ama hiç kimsenin bunun bir hukuki soruşturmadığını biliyor. Bu sistemin banisi Erdoğan'ın ve rejiminin kendisidir. İddianamede söz edilen her şeyi bilfiil kendisi yapmıştır. Kişi kendinden bilir çünkü. Bir de bir örtüşmeye ben dikkat çekmek isterim. Biraz önce haberi okurken gördüm. Efendim, İmamoğlu belediye başkanlığı döneminden itibaren şey yapıyormuş. Kreş adı altında, okul adı altında faaliyetler yürütüyormuş. Okul ve kreş adı altında lafını hatırlıyoruz değil mi? Hangi soruşturmalarda okul adı altında ne demek olabilir yahu? Kreş adı altında ne yapıyor olabilir insanlar? Kreş adı altında ne yapılabilir mesela? Bu bumerang gibi döndüğünü gösteren bir hikayedir. Son cümle şeyi söyleyebilirim. Sanıyorum tabanda bir şeye veya da CHP kadrolarında bir geri adıma yol açabileceğini düşündükleri için, biraz önce ne kadar doğru bilmiyorum, sosyal medyada gördüm. Rasim Ozan şey demiş.
İmamoğlu'nun babası ya bir işte cahillik etti, belediye başkanlığı olmayı Cumhurbaşkanlığı ya da devlet başkanlığının olabileceğini zannetti diyerek durumu yumuşatmaya çalışıyor diyerek Beylikdüzü'ne atıfta bulunduğunu iddia ediyor. İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı değil. İmamoğlu 2 dönemdir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 3 seçimde Erdoğan'ı yenerek belediye başkanı oldu. O nedenle iktidarın önünde dikensiz gül bahçesi yok. Toplumsal muhalefetin ve CHP'nin ne yapacağına bağlı. Senin soruya, başta sorduğun soruya tekrar dönecek olursam, CHP kapatılırsa ya daha epeyce bir vakit olabilir. Onu o kadar bence telaffuz etmeyelim. Daha epeyce konuşacağımız şey çıkabilir oraya gelene kadar, o aşamaya gelene kadar. Evet, şimdi bir taraftan da bu düşen kargo uçağı ile ilgili görüntüler var. Onu arkadaşlara ileteceğim şimdi. Onu belki uygun o görüntüler son dakika gelişmesi olarak paylaşabiliriz. Şimdi bu tespitin devamında aslında az önce Adem Yavuz Aslan'ın verdiği o başlıkla beraber seni başkan yaptırmayacağız İmamoğlu'na sözünü bir kere koyduğumuzda birazdan onu da konuşacağız. Seni başkan yaptırmayacağız denen başka bir isim, yani Erdoğan'a bunu söyleyen isim Selahattin Demirtaş'tı. Selahattin Demirtaş'ın bugünlerde tahliyesi konuşuluyor. Diğer taraftan yine bir CHP'li isim Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanı. O bugün tahliye edildi. O tahliye de dikkat çekici. Şimdi denklem değişiyor. Kartlar yeniden karılıyor. Bu arada da işte bu iddianame pazar günü Mehmet Uçum'un, Cumhurbaşkanı Hukuk İşleri Danışmanı'nın yaptığı açıklamalardan sonra gelen bir iddianame ve bunun devamında yargı eksenli yaşanan başka gelişmeler de var. İşte Anayasa Mahkemesi'nin HSYK ile ilgili talep üzerine kendi yetkisini devretmesi. Yani Türkiye'de hukuk zaten ortadan kalkmıştı. Yargının da yeni bir boyut kazandığı, yeni bir şekil aldığı böylece tescillenmiş oluyor. Adem Yavuz Aslan, şimdi o iddianameyi sen de okuduğunda, ben de işte baktığımda orada herkesin dikkatini çeken bir şey var. Ahtapotun kolları meselesi. Erdoğan'ın defalarca bu konuyu gündeme taşıdığında, yani İmamoğlu ile ilgili iddiaları gündeme taşıdığında kullandığı cümleler, sözler birebir 4 ya da 5 yerde benim görebildiğim bu iddianameye birebir girmiş, iddianamenin kendi cümlesi ve kendi sözü olarak. Yani bu şu anlama mı geliyor? Erdoğan imzasını, yani o atmış bu iddianameye bu sözlerle, ya da birileri Erdoğan'ın bu sözlerinden hareketle iddianamede Cumhurbaşkanı'nın... Duymuyor musun Adem Yavuz Aslan? Duyuyor musun? Problem mi var? Adem Yavuz Aslan duyabiliyor musun? Sorumuz boşa gitmesin. Adem Yavuz Aslan ayarlarını yaparken Doğan Ertuğrul. Şimdi ahtapotun kolları ifadesi ve iddianamede bunun izleri var. Bu iddianameyi her ne kadar Akın Gürlek yazmış gözükse de ona yaz sayın savcım diye birisi var herhalde. O da bu ifadeleri birebir koyduğuna göre bu renginde gözükmesini istiyor sanırım. Mutlaka yani iddianı... Pardon. Lütfen Adem. Yok, devam et lütfen. Ben zaten şöyle, ben sen söylerken, onu anlatırken ki bugün gördüğümde de aklıma gelmişti. Tabii ki CHP'liler de bunu söylediler. Ahtapot kolları ifadesi iddianame adı verilen o şeyde geçiyor. Bu Gezi'nin çok meşhur olmuş bir şey vardı ya. Seviyorsan git konuş bence diye. Yani savcıya Akın Gür'le onu söylemek istiyorum. Seviyorsan git konuş bence. Yani Erdoğan'dan atıflar yaparak, onun dilini kullanarak falan filan bir şey söylemenin tabii ki bunun bir şeyi var. Artık göstere göstere yapmak zorundalar. Bunu Erdoğan'ın gönlünü hoş tutmak için yapıyor olma. Yani düşün ki bu laf olmasa iddianamede ne olabilir? Hiçbir şey olmaz değil mi? Eğer normal bir iddianame, normale yakın bir iddianame, hatta iddianame izi taşıyan herhangi bir hukuki metinde bu ifadenin olmaması hiçbir şey ifade etmez. Ama oradan bir sinyalleme yapmak zorunda hissediyorlar muhtemelen Erdoğan'a. ChatGPT ekibi mi istiyor, MİT'ten birileri mi istiyor, Akın Gürlek mi istiyor, hep beraber mi istiyorlar? Ama böyle bir şey var. Bence burada ahtapotun kolları meselesi
Erdoğan'ın kamuoyunda yeniden bunu kullanabileceğini ya da kullanmak istediğini en azından gösteriyor bence. Ben bu lafı söyledim, bakın gördünüz mü, işte iddianame de bu yolda yürüyor filan gibi bir şey olabilir. Kampanya stratejisi filan da olabilir ama bunun dışında bir anlam olduğunu ben düşünmüyorum. Ya Adem Yavuz Hasan, bu ahtapotun kolları meselesine birkaç cümle senin de yorumunu alayım. Yani 4 yerde geçiyor. Erdoğan'ın cümleleri açık, belli, oraya koymuş. Burada da bir ahtapot stratejisi, yani o tersten bir anlatım söz konusu aslında. Erdoğan her ne kadar İmamoğlu üzerinden ahtapot benzetmesi yapsa da kendi stratejisi aslında ahtapotun kolları gibi bütün düğmelere basıp her alanda tam sağ pres yapıp muhaliflerine yaşam hakkı vermeme. Hatta birazdan konuşuruz. Kendi yandaşlarına, trollerine bile artık tahammülleri yok. Onları bile frenliyorlar. İşte Furkan Bölükbaşı hadisesinde olduğu gibi başka şeyler de var, konuşuruz. Ama öncelikle bu iddianamede bu sözler ne ifade ediyor Adem Yavuz Arslan penceresinden? Şimdi hepimiz biliyoruz ki Türkiye'de mahkemelerde davalar mahkemelerde kazanılmıyor. Mahkemelerde kaybedilmiyor. Kamuoyunda kazanan, kamuoyunda kaybeden oluyor. Şimdi sürecin başından bu yana dikkat edelim. Ben hızlıca bir şekilde kelime bazlı taramalar yaptım. Fotoğraflara baktım hızlı bir şekilde. Hani yayına yetişmeden önce bir genel çerçeveyi görebileyim diye. Bugüne kadar kamuoyunda gördüğümüz şeylerin hepsini kullanmışlar. Yani işte kapatılan kameralar, çantalar, paralar, işte bir takım gizli görüşmeler vesaire, işte bu Hüseyin Gün'le olan, Hüseyin Gün müydü adam, işte Hüseyin. ajan dedikleri kişiyle olan görüşmeleri vesaire, orada bir takım gizliliğe riayet vesaire gibi şeylerin hepsini zaten biz, hani bir tek şu ana kadar görmediğimiz, eğer o WhatsApp mesajının kaydı varsa, onu bilmiyorum, işte 100 milyon getir lafının, onu görmedik. Onun dışındaki her şeyi gördük. Yani bu da şunu gösteriyor: bu işin planlayıcıları aşama aşama biz kamuoyunu buraya kadar hazırladılar. Ahtapot'un kolları da bunun bir parçasıydı. İşte bütün kamu kaynaklarını yağmaladılar, çektiler. İşte CHP'nin illegal bir suç örgütüne dönüştüğü vesaire gibi bütün suçlamaları aslında biz havuz medyasında bugüne kadar okuduk. Yani buradan şunu görüyoruz: zaten davayı kamuoyunda kazanmak için, uzun zamandır bunu yaptıkları için, özellikle bu cemaat davalarıyla birlikte bu aşamaya çok etkili bir şekilde geçti iktidar. Sonrasında bakın işte bugün iddianameyi adı üzerinde dedim ya, yani ne numarası belli, ne soruşturma numarası belli, ne savcılığı belli. Hiç yok, bir tane A4 kağıdın üzerine İlker Başbuğ'un meşhur tabiriyle kağıt parçası, ise iddianame diye önümüze koydular. Yani kamuoyunda konuşulsun istiyorlar. Dikkat et, havuz medyasında hemen bir takım ayrıntılar ortaya çıktı. Ya daha iddianame biraz önce piyasaya çıktı. Ne zaman bunları öğrendiğinizde bir takım bilgileri paylaşıyorsunuz? Önceden hazırlandı. Belki iddianamenin önceden onlara dağıtılan bölümleri de var. İletişim Başkanlığı dağıtmıştır hangi haberlerin öne çıkacağı konusunu. O açıdan sürpriz bir iddianame değil. Aslında iddianame de denemez buna. Ama burada şunu da ifade edelim bakın. Şimdi bu Türkiye'deki çürümüş sistemin bir boyutunu da bize önümüze koyuyor. Ne gibi? Ya şimdi tarayın olayları. Okuduğunuz her olay size tanıdık geliyor. Çünkü biz bunların hepsini yıllardır yaşıyoruz. Ve bu işin piri Erdoğan zaten. Yani ihalelerden paralar almak, havuza para aktarmak, yani hani İmamoğlu'nun yaptığı daha küçük çapta, daha minik çapta, eğer bu iddialar doğruysa. Yani o yüzden diyorum, İmamoğlu'nun yerine Erdoğan'ın adını koysanız iddianamede size farklı bir şey gelmiyor. Yani bir şey sırıtmıyor. hatırlayalım Evet. mesela, yani Fazilet Partisi'nin kapatma davasındaki o ifadeyi hatırlayalım. Habis ruh demişti savcı. Yani o geçmişe gidip hafızam. Evet. Habis pardon ya, ruh diyorum. Hafızamız demek ki böyle yaş ilerledikçe şey hatırlıyoruz. Habis ruh da Habis doğrudur ruh. bence, değil. Boş olmaz yani. Yani o zaman Evet. o ifadeyi kullanmışlardı. Şimdi AKP kapatma davasını hatırlıyoruz. Yani 2000'li yılların başına, 2007'lere, 2006'lara gittiğimizde kayıp trilyon davalarını, başka iddiaları hatırlıyoruz. Dediğim gibi bir iz düşümü var geçmişten bugüne ve Türkiye'nin hafızası son 10 yılda, 9-10 yılda böyle bir şalterle aradan kesilmiş gibi kesildiği için insanlar hatırlamakta zorlanıyorlar. Biraz onu hatırlatmakta da fayda var senin bu söylediğin sözden hareketle. Yani biz bütün bu filmi görmüştük. Erdoğan kendisine yapılanı şu anda rakiplerine yaparak belki de işte iktidara gelirken döşediği o taşları şimdi başkaları için
engel olarak ortaya koyarak diyelim biraz açarsan ne ifade ediyor Erdoğan'ın bu ahtapot stratejisi? Sen bana mıydı, Doğan'a mıydı? Ben kaçırdım burası. Sana devam olarak. Doğan Ertuğrul'u evet, biraz az devam soracağız olarak. bugün. Ses rahatsız Yok, etmiş rica daha ederim fazla canım. vermeyelim. Onun hasta hali bile iyi performans gösterir, merak etmeyin. Şimdi Eyvallah, bakın, teşekkür ederim. geriden alalım işi. Şimdi biz mutlak butları haftalarca, aylarca konuştuk. Ben bir şeye getirmeye çalışıyorum. Demek istediğim şey şu. CHP'ye karşı, muhalefete karşı bir grand strateji var, bir makro strateji var. Onu adım adım uyguluyorlar. Bakın, kapatma davasıyla ilgili tartışmayı ilk günden öne attılar. Bugün mecliste birbirine girdi. Ali Mahir Başarı'yla diğer AKP'ler arasında bayağı bir gerginlik çıktı. İşte kapatma davası. Bu çok akıllıca atılmış bir strateji. Bakın, mutlak butlan davasını haftalarca, aylarca konuşturdular. CHP'nin bütün enerjisini oraya yaptı. Parti içindeki uçlar birbirine girdi. Şimdi de kapatma davası konseptiyle aynısını yapacaklar. Bu dava hayata geçer geçmez, ama geçmese bile ki gerçekte yani siyasi partiler kanununda kaynağı belirsiz finansman kapatma gerekçesi yapılıyor. Önemli bir iddia. Ama yani öyle bir şey ki dava açılsa da açılmasa da, açılsa bile uzun sürecek bir proses bu, yani hemen bitecek bir dava olmaz. Dolayısıyla CHP'yi yıllarca enerjisini sömürecek bir hareket. Bir taraftan bu üzerinde sallanacak. Mutlak kutlan gibi sallanacak uzun süre. Arkasından CHP içerisindeki bu tanımlanan yapı, o sistem, ifade vesaire bütün CHP'li belediyelerde diken üstünde olmayı gerektirecek. Çünkü yarın bir gün bize de aynı operasyonu çekebilir şeklinde. Ve CHP ile tırnak teması, dirsek teması, herhangi bir şekilde irtibat olan, düşün orada bak mesela Ruşen Çakırların falan hapsi isteniyor. Yani orada gazetecilere de hapis isteniyor iddianamenin içerisinde. Dolayısıyla bir makro muhalefeti bölme stratejisi var. Bu iddianame bunun içerisinde minik bir parçası. Tek başına bir ana oyuncu değil bu iddianame. Bu iddianamede İmamoğlu'nu tamamen köşeye sıkıştırma ve onu bitirmeye yönelik bir hamle. Ama asıl hedef Türkiye'de muhalefetsiz bir Türkiye'nin inşasını yapmak. Özellikle de sarayın muhalefetine çevirmek. Yani hani hep söylüyorum, Muharrem İnce tarzı bir tane CHP lideri, daha küçük bir parti Erdoğan için güzel olabilir. Ama onun ötesinde iktidara tehdit olabilecek bir partiye yaşam hakkı tanımayacaklar. Bu iddianame bunu gösteriyor. Yani pervasızca, hukuka uymasa da, uysa da, olsa da olmasa da biz bunu yapacağız ve sizi oradan çıkarmayacağız diyor. 2000 küsur kaç, 2532 yıl mı? Evet, 2532 yıl hapis istenen bir durum. Ve Rasim Ozan, yani bu rejimin bana göre yani AKP'li olmak herhalde utanç verici bir şey olur. Temsilciniz Rasim Ozan, yani düşünün. Ve adam diyor ki işte uzun yıllar çıkamayacak. Hani biraz daha yapsa cezaevinde ölür falan diyecek yani. O kadar işi noktaya götürdüler. Bu da bu söylemlerin bir merkezden nasıl üretildiğini gösteriyor. O yüzden hadiseye biraz saray perspektifi bakmak gerekiyor. Bu hadiseyi bir normal kriminal bir dava, bir yolsuzluk soruşturması gibi falan görmemek lazım. Yani şöyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybetmeyi kolay kolay hazmetmedi Erdoğan. Hazmedemediği için de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın devamında Cumhurbaşkanlığını da kaybedebileceğini gördüğü günden beri muhalefete, bu anlamda ismi öne çıkan herkese kabusu yaşatmaya devam ediyor. Onu Selahattin Demirtaş örneği üzerinden birazdan konuşacağız, farklı bir boyutunu, ama bugüne bakan tarafıyla değerlendirelim. Arkadaşlar, görüntüyü mü vereceksiniz önce? Son dakika görüntüsünü verin. Ondan sonra biz o soruyu özetleyeyim, daha anlaşılır olsun. Evet, bu görüntüler Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüşte düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağının görüntüleri ve gördüğünüz gibi uçağın parçaları araziye dağılmış durumda. Uçağın o düştükten sonra alev aldığı görüntüler de, fotoğraflar da vardı. Onlar da belki birazdan ekrana gelecek. 20 personelin bulunduğu ifade ediliyor. Türkiye uçağın şu anda da düşüş anını görüyorsunuz. 20 şehit var. Uçağın neden düştüğü, düşerken bir saldırı olup olmadığı konusunda henüz tam net bir açıklama yok, ama Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen bilgiler uçağın
düştüğü şeklinde, yani düşürüldüğü yönünde bir ifade kullanılmadı. Düştüğü şeklinde tabii ki incelemelerden, araştırmalardan sonra bu konuda daha net bilgiler ortaya çıkacaktır. Silahlı kuvvetlere ait. Çıkacak mıdır sence? Ya ümit ederiz. Yani buradan hani yeni bir tartışma açıp olayın sıcaklığıyla yürümek istemediğim için bu Abi olayın kadarını. sıcaklığıyla yürümek lazım. Bak 20 kişi, 20 asker. Muhtemelen bunların içerisinde rütbeliler de vardır. Çünkü Karabağ'la ilgili kutlamaya gitmişler. Azerbaycan'la ilgili bir tam hikayesini bilmiyorum. Bir kutlama vardı. O kutlama için gitmişler. Muhtemelen içerisinde üst düzey isimler de var. Olmasa bile. Yani şimdi biz bu görüntüleri rahat koltuklarımızda oturduk izliyoruz. Orada 20 tane askerin ailesi bu görüntüleri hangi psikolojiyle izledi? Nasıl büyük bir dram yaşadılar? Nasıl büyük bir acı yaşıyorlar? Ya şu görüntüleri sabah gördüğümde, yani bize göre sabahtı olay düştüğünde ben havacılık uzmanı birkaç kişiyi aradım. Birkaç kişiye yazdım. Bu görüntülerden ne anlıyoruz diye, ne anlamamız gerekir şeklinde. Ya uçağı teknik olarak bilen insanların hepsinin ortak görüşü bu düşüşün normal olmadığı. Yani hatta teknik ifadesini de söyleyeyim. Yani bu şekilde ki bu uçağı şahsen tanıyan bilen insanlar da var. Yani uçak 57 yaşındaymış. Uçağın eski olmasına vurgu yapıyorlar ama uçağın eski olması burada çok belirleyici değil. Diyor ki mesela işin uzmanı uçağın içindeki bir patlayıcının ya da atılan bir hava savunma füzesinin verdiği zarar miktarına düşme ihtimali çok yüksek diyor görüntüye bakarak. Yani bir uçuşta teknik bir arızayla, çünkü normal şartlarda motor veya başka bir yerde yangın çıkması durumunda acil müdahale, acil sistemler vardır. Hava trafik üniteleri durumu kayda altına alır. Radar kendi üstüne bilgi verilir. Radarlarda vardır. Böyle bir şey yok. Pat diye uçak düşüyor. Bunun izahı, yani işin uzmanı insanların yaptığı izahı ya içeride taşınan bir şeyin patlaması ya da dışarıdan yapılan bir füzeyle düşürme olarak yorumlanıyor. Tabii ben bu olayın gerçekleşmiş olması tabii çok büyük bir dram, çok büyük bir acı. 20 askerimiz ve henüz daha detayları da bilmiyoruz ama maalesef saklayacaklar bunu. Ama sizi bilmem de ben spekülasyon gibi gelebilir ama ben Erdoğan'ın Amerika Beyaz Saray ziyaretlerinden sonra Rusya'nın bir mesaj vereceğini bekliyorum. Hani şu an tamamen spekülasyon yapıyorum. Çünkü bu tip pratikler genelde Rusların pratikleri, böyle zehirlenmeler, uçakları düşürmeler vesaire. Olur mu? Olur. Neden? Çünkü hele dün Hakan Fidan'ın birazdan konuşalım. Washington'daki teması da Rusları bayağı kızdırmıştır diye düşünüyorum. Ben biraz o bağlamda açmak için bekliyordum da işin açıkçası. Hakan Fidan görüşmesi, Suriye, Rusya, Amerika bu denklem içerisinde daha farklı bir yer ifade ediyor. Özellikle Azerbaycan'dan dönerken bulunduğu coğrafya, konum, bütün bunları hesaba katarak bakmak gerekiyor. Geçmiş tecrübeler, bu tip özellikle askeri bir uçağın düşmesi, senin de az önce söylediğin gibi uzman görüşüne bile gerek kalmadan, yani ilk bakışta bir kere o soruyla bakmak gerekiyor. Acaba düşürüldü mü? Acaba perde arkasında ne var? Bir sabotaj mı söz konusu? Yani bütün bu sorularla bakmak gerekiyor ama 20 kişi, 20 can olunca, 20 şehit olunca biraz insan da tabii ister istemez geri duruyor. Doğan Ertuğrul, bu konuda söyleyeceğim varsa birkaç cümle istersen onu alayım. Sonra tabii açacağız bu konuyu. İlerleyen dakikalarda açacağız. Hakan Fidan, Amerika, Suriye, Türkiye, Rusya denkleminde de açacağız. Ama birkaç cümle varsa sonra diğer Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olan soruya döneceğim. Ya şöyle tabii bu bir askeri kargo uçağının düşmesi ve 20 tane insanın hayatını kaybetmesi, yani sadece Allah rahmet etsin de geçirilebilecek bir mesele değil. Erdoğan'ın yaptığını yapmak olur. Şehitlerimiz de Allah rahmet etsin, işte şehit oldular filan deyip kapatıyorsunuz meseleyi. Bir, tabii ki teknik olarak uzmanlar bunun ne anlama geldiğini, yani bu düşmeye sebep olan şeyin ne olduğunu hepimizden iyi biliyorlardır. Yani eğer gerçekten ya düşün ki sadece bir kaza bile olsa, teknik bir arıza nedeniyle bile olsa skandal bir hikaye. Yani niye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir kargo uçağı düşsün orada? Ki saldırı olabilir mi? Şimdi eğer Suriye sahasında, Irak sahasında olsaydı eskiden kolaydı. Şunu bunu suçlarlardı falan filan. Şu an Türkiye açısından da Suriye'de kontrol ediyoruz, İran'da da kontrol ediyoruz, Irak'da kontrol ediyoruz filan gibi bir durum var. İktidarın kamuoyuna verdiği propaganda açısından. İşin doğrusu hani şeyi bilemeyiz. Çok erken tabii ki ama Adem'in şeyine katılıyorum. O bölgede böyle bir operasyonu kim yapabilir? Pekala Rusya yapabilir. Şimdi daha kötü bir şey söyleyeyim ben. Yani TSK'nın kendi içerisindeki
hesaplaşmalar, gruplaşmalar falan filan dikkate alındığında TSK'nın kendi içerisinden birilerinin bir şey yapması büyük sürpriz olur. Bunu asla öğrenemeyiz bu şartlar altında. Ama biliyoruz, Jandarma Genel Komutanı'nın öldürülmesi hikayesini biliyoruz biz. Eşref Bitlis'in öldürülmesi hikayesini biliyoruz. O nedenle sadece kaza, basit tırnak içerisinde bir kaza bile olsa yerinden oynatması gerekli olan bir mesele. Sonra sanayi açısından öyle, TSK'nın yeterliliği açısından öyle, siyasetin sorumlu açısından öyle. Ama şu an sadece spekülasyon yapmış oluruz. Ama bu spekülasyonları yapmak gerekiyor. Çünkü spekülasyon yapmayınca şehitlerimize başsağlığı diliyoruz ve teknik arıza deyip kapatıyorlar her defasında olduğu gibi. Buna kesinlikle fırsat vermemek gerekiyor. Teknik arıza bile burada bir sorumluluk gerektiriyor. Yani hiç bir şey olmasa bile, yani böyle bir uçağın 20 mürettebat taşıyan bir uçağın teknik bir arızadan dolayı düştüğünü söylemek bile arka planında pek çok ismin soruşturulmasını, sorgulamasını gerektiren bir tablo. Birazdan konuşacağız bu konunun detaylarını. Şimdi takipçilerimize, seyircilerimize özellikle hatırlatalım. Programımızın ilerleyen dakikalarında Hakan Fidan'ın Amerika ziyaretleri, Suriye, Türkiye, Rusya denklemindeki yeni sürpriz gelişmeleri konuşacağız. Özellikle terörsüz Türkiye, Devlet Bahçeli'nin çıkışı ve İmralı süreciyle alakalı sıcak yeni gelişmeler var. Çok önemli açıklamalar var. Bunları da konuşacağız. Ama güne damgasını vuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili, Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddianameye dair görüşlerini, değerlendirmelerini almaya devam ediyoruz. Şimdi Doğan Ertuğrul, şöyle bir tablo var. Yani bu iddianame işte 4000 küsur sayfa, 2000 küsur yıl Ekrem İmamoğlu için ceza istiyor. Bir sürü isimden bahsediyor. Bir sürü iddialar var. Altı doldurulamadığı, az önce de anlattığımız gibi yapay zeka desteği ve istihbarat eli değerek hazırlandığı çok bariz ortada ve Erdoğan'ın da ahtapotun kolları imzasını attığı bir iddianame. Ama bu iddianame ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapatma ihbarı önümüzdeki birkaç yıl alacak, uzun sürecek bir takvim koyuyor ortaya. Buradaki amaç da seçimlere giden yolda Erdoğan'ın bir yol temizliği yapıp rakiplerini oyun dışına itip kendisine bir kulvar, güvenli bir liman oluşturma çabası olduğu çok net. Bu Erdoğan'ın planı, ahtapot planı, ama CHP bunu yer mi? Muhalefet yer mi? Toplum yer mi? Yerse, tutarsa güzel numara diyorlar ya, bu numara tutar mı? Yani tutsa şu ana kadar tutardı bence. Nereye gideceğini, neye evrileceğini görmek için çok fazla değişkeni dikkate almamız gerekir ama işte her hafta konuşuyoruz aşağı yukarı. Beni betona gömmek istiyorlara razı olmuyor. İmamoğlu razı olmuyor ve işte CHP buna razı olmuyor. Üzerine geliyor ve diz çöktürme operasyonu. Bunu sadece şöyle görmemek bence gerekiyor. Yani siyasetin bütün aktörleri, hele Türkiye gibi bir ortamda siyasetin bütün aktörleri sadece siyasi partiler değil. Yani devlet içerisinde diye bir kavramımız var ya, bu ülke böyle bir ülke çünkü. İktidarın bileşenleri var ama devlet içerisinde bu bileşenlerden, iktidarın bileşenlerinden rahatsız olan kadroların olduğunu da biliyoruz. Daha önceki seçimlerde de vardı. Muhtemelen İmamoğlu'nun direnmesi konusunda, adaylıktan vazgeçmemesi konusunda, CHP'nin vazgeçmemesi konusunda artık geriye ne kaldıysa devlet içinden de, o her ne demekse, bu tartışmalı bir mevzu olduğunu biliyorum ama devlet içerisinde de bir diren şeyi muhtemelen var. Bunu sadece CHP'nin şeyinden, kişisel parti performansından ibaret görmek doğru değil bence. Bir toplum kesimler arasında, iki bürokrasi içerisinde, devletin güvenlik bürokrasisi dahil içerisinde olup bitenler rahatsız olan birilerinin olma ihtimali yüksek. Çünkü son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şimdi bunun bir anlamı vardı. Sonuç ne oldu ayrı bir mesele ama devletin içerisinden dosyalar geliyor. Odalara sığdıramıyoruz diyorlardı. Bunun ne kadarı doğru bilmiyoruz ama çok azı bile doğru olsa çok önemli bir şey bu. Bunun şöyle bir şeyi görmek gerekiyor. Evet, Erdoğan boğmak istiyor. Erdoğan ahtapotun kolları gibi sarmak istiyor. Bir plan yapıyor filan ama şu ana kadar elde edemediğini de görüyoruz. Bu yarın elde edebileceği anlamına da gelmiyor. Onu da görmek gerekiyor. Çünkü biraz sonra muhtemelen konuşacağız. Yani daha önceki programlarda sanıyorum konuştuk. Yani düşünün ki Selahattin Demirtaş 9 yıl mahpustu. 9 yıl cezaevindeydi. 9 yıl. Ve sonuçta Selahattin Demirtaş yok olmadı.
Selahattin Demirtaş yok olmadı. Selahattin Demirtaş'ı bir bağlamda tekrar çıkarma ihtiyacı duyuyor. Çıkması gerekiyor. Ayrı bir mevzu ama o nedenle Erdoğan'ın planları ya da rejimin planları var. Üstelik kendi planları arasında, rejimin ortakları arasında, planlar arasında kesişim alanları olduğu gibi ayrışma alanları da olduğunu net olarak biliyoruz. Suriye sahasında öyle, iç politikada öyle, dış politikada öyle. O nedenle CHP diz çökecek olsaydı bundan sonra çökerdi. Bir şeyi söyleyebilirim. Halk şeyi gelebilir ama halk algısı üzerinden, vatandaş algısı, seçmen algısı üzerinden şeyi söyleyebilirim. Çok sayıda Türkiye'den tanıdığım insan şey dedi bana, bildiğin işte AKP seçmeni olmuş, MHP seçmeni olmuş, CHP seçmeni olmuş. İmamoğlu pazarlık yapar mı ya da İmamoğlu geri adım atar mı? İmamoğlu vazgeçer mi? Ben şeyi söylediğimi net hatırlıyorum. Yani İmamoğlu herhalde ölüm tehdidi altında geri adım atabilir. Çünkü İmamoğlu'na geri adım attırmak için ne verebilir bu rejim? Adam Cumhurbaşkanlığına gidiyor. Partisi ülkenin cumhurbaşkanlığına doğru gidiyor. İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı önünde de Erdoğan'ın bütün engellemelerine rağmen çok büyük engeller yok gibi görünüyor. Yani şunu söyle, İmamoğlu yıllarca yatabilir. Demirtaş'ı yıllarca yatırdınız, ne oldu? Unutuldu mu? Nasıl bir performans sergileyeceğine bağlı. İmamoğlu'nun ve CHP'nin Özgür Özel bunu miting meydanlarında da söyledi. Eğer çok başka bağlamlarda başka bir pazarlık alanı oluşmazsa, şu an öyle bir pazarlık alanının olmadığını görüyoruz. Geri adım atmayacağını, diz çökmeyeceğini görebiliriz. Çünkü tekrar şeyi söyleyeyim, halk diliyle söyleyeyim bütün şehitler için. İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığından vazgeçmesi için ne teklif edebilirsiniz? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ndan vazgeçmesi için İmamoğlu'na ne teklif edilebilir? O nedenle böyle bir ihtimal olduğunu görüyorsa hiçbir siyasetçi öyle kolay geri adım atmaz bence ve diz çökmez. Şimdi Adem Yavuz Aslan, şimdi CHP tarafı böyle ama diğer taraftan Kürt siyaseti açısından yeni gelişmeler var. İşte az önce söyledim, sıcak gelişme. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Cumhuriyet Halk Partili ama tutuklanması, içeriye alınması, perde arkası malum. Kürt siyasetine yakınlığı ve oradaki iddialar üzerinden yürümüştü iş. Şimdi Ahmet Özer serbest bırakıldı. Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi gündemde ve bekliyoruz. Geçen hafta konuştuk. Normalde geçen haftadan bu yana 7 gün geçti ve bu 7 günlük süreç aslında Demirtaş'ın tahliyesi için önemli bir zaman dilimiydi. Ama Erdoğan işte yargı ne karar verirse dedi. Aslında yargıya kimin nasıl karar verdiğini de herkes biliyor. Şimdi bir taraftan... Yargı devletiyiz dedi abi. Asıl skandal oydu. Yargı devletiyiz. Hukuk devleti değil, yargı devleti. Altını çizmekte fayda var. Şimdi Erdoğan bir haftadır tutuyor Demirtaş'ı içeride. Yani görünen o. Kendince bir zamanlama bekliyor dışarıya çıkmasının önünü açmak için. Diğer taraftan CHP'ye artık bir demokrasinin kılıcı gibi kapatma davası tehdidi partiye bakan tarafıyla. Diğer bütün düğmelere basıyor, bütün hesapları yapıyor. Şimdi Kürt siyaseti penceresinden baktığımızda oradan senin tespitlerin de var. Yapılan açıklamalar var. İşte kimden var bu açıklamalar? Mithat Sancar'dan var açıklama. Kimden var? Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan var. Bu açıklamaların işaret ettiği bir yer var. Bir denklemden bahsediyoruz. O denklem ne? Senin gördüğün bu denklem. Ve bu denklemde Demirtaş nasıl bir fonksiyon görecek? Demirtaş'ın kendisi için sormuyorum. Demirtaş üzerinden oyun hesabı yapan saray ve Kürt siyaseti açısından. Ya ona geçmeden iddianameden aldığım notlardan biri dikkatimi çekti de. Ben rejideki arkadaşlara bir fotoğraf atmıştım. Bir ağaç fotoğrafı. Onu ekrana verebilirlerse. İçinden tosbağa geçen ağaç fotoğraf. Evet. Bu sekoya ağacı. Sekoya Kızılderili dilinden bir kelime. Kaliforniya'nın meşhur simgesi olan ağaçlardan. Nereden aklına geldi derseniz, iddianamede bir tane gizli tanık var, adı Sekoya. Hani en başta demiştim ya. En başta dedim ya, bunlar ChatGPT'den yararlanmış diye. Ya Türkiye'de hangi savcının aklına gizli tanık ismi verirken Sekoya koymak gelir Allah aşkına? Bak 15 tane gizli tanık var. Baktım isimlerine. Ya hepsi ağaç, ladin, çam, meşe, gürgen ne varsa var. Bir tane de Sekoya var. Yani Sekoya'yı bulmak için hani gerçekten istemsiz dışı güldüm yani. Çok güzel. Yani herhalde ChatGPT'ye sordular. Ya biz bütün ağaç isimlerini kullandık. Bize yeni bir ağaç ismi ver fazla falan biraz herhalde. Adem Yavuz Arslan dediğin gibi yani. Nasıl? Herhaldesi biraz fazla.
Yani Ya çünkü ben gerçekten yani sekoya ağacını kimin aklına gelir abi? Hangi normal Türk insanının aklına sekoya ağacı gelir? ya da Ya bu gerçekten yani. iddianameyi yazan savcıların genel kültürüne hayran olmak, şapka çıkarmak gerekiyor. Ya bu kadar böyle Yani öyleyse gerçekten hani bir Kaliforniya seyahati yapmıştır, oraya gitmiştir falan aklına gelmiştirse inşallah öyledir diyelim. Yani işin tarafı. Ya iddianamede dedim yani günlerce konuşacağız. 2000 sayfa. Şimdi BBC'nin manşeti ne biliyor musun? Erdoğan'ın siyasi rakibine 2000 yıl bak, hapis Adem cezası. Yavuzaslan güzel Yani de diyor bir ki, manşet geldi hemen alta. Odundan iddianame demiş editör arkadaşımız. Bu da hakkını yani teslim edelim. ama Hakikaten yani yani odundan ya iddianame. hayır ben mesela gerçekten bunca senedir iddianame okurum. Ya Sequoia diye bir gizli tanık adını ilk defa gördüm. Yani ilgimi çektiği için bir aktarayım istedim. Biraz da hani işin nasıl bir iddianame yazdıklarına dair fikir versin diye. Mesela günlerce ne yaptılar? Kamuoyunu meşgul ettiler. Bavullarda para var diye değil mi? Erdoğan da günlerce anlattı bunu. Şimdi bir taraftan iddianameyi tararken aldığım notlara bakıyorum. Bavullarda Cemur olduğunu savcı da söylüyor. Hani para vardı? Haftalarca, aylarca milletin kafasını şişirdiniz. Hani hep söylediğim şey şu arkadaşlar. Bakın Türkiye'de davalar kamuoyunda kazanılıyor, kamuoyunda kaybediliyor. 15 Temmuz davalarında da var. O davaları izleseniz o dava, o mahkeme orada biter. Ama ya kimse mahkemelere bakmıyor ki. Yani kamuoyunda kim yönlendirirse, ki burada da zaten Erdoğan rejiminin yaptığı ortada. Hani valizlerde para vardı. Savcı bile iddianamede Cemur var diyor. Nereye gitti o kadar iddia? Milletin peşine mahkum ettiler. Ya burada şöyle söyleyeceğim. Hani iddianame kısmında kapatayım. Ya bu hadisenin detaylarını iddianame içerisinde mutlaka uzun uzun konuşuruz da. Ya karşımızda dört dörtlük bir operasyon var. Hani her yerlerinden akıyor, ayrı bir konu da. Ama bir siyasi operasyon olarak tanımlıyorum. Yani böyle bir hadise var. Şimdi Doğan bana Erdoğan'a çok güç atfettiğimi söylüyor ama ben Erdoğan'ın değil, sadece devlet yapısı olarak söyleyeyim. Aynı masa üzerinde bir sürü plan paralel olarak işliyor. Bakın bir haftadır 10 gündür şöyle bir şey var. Mithat Sancar'ın açıklamasını ben çok talihsiz olarak okudum. Neden çok talihsiz? Ya hani Kürt siyasi hareketinin böyle bir şeyi kullanmış olmasını ben gerçekten talihsiz olarak anlıyorum. Yani neden? Çünkü Öcalan diyor ki sadece örgütü kapsasın, olsun. Öcalan da böyle düşünüyor diyor. Ya Mithat Sancar yanlış hatırlamıyorsam anayasa hukukçusu. Evet. Yani hukukçu birisi ve yanlış hatırlamıyorsam anayasa uzmanlığıydı. Anayasacı. Evet. Yani evet yani anayasacı bir insandan böyle bir yorum, yani talihsiz bir yorum diyeyim. Yani gerçekten hani rejim adına söylenmiş. Yani şöyle bir şeyle karşı Ama Adem karşıyayız. Az önce Yavuzaslan, bıraktığım Mithat yere geri Sancar'ı dönüyorum. tanırsın, ben de tanırım. Mithat Hoca'nın Türkiye'de o demokrasi, hukuk mücadelesi konusundaki yaklaşımları, pek çok platformdaki açıklamalarını da dikkate aldığımızda Mithat Hoca'nın bu bir anlık böyle bu konuda bir gafı, bir şeyleri gözden Yo, kaçırması bu bence değil. bunlar gaf Bir olarak görülemez. siyah Vezetiliyor. Bence değil midir? bence bunlar Ama gaf olarak görülemez. Yepyeni pozisyon alıyorlar. Siyasette her benim aktör başka yeni bir pozisyon alıyor. O nedenle argümanım var. bir gaf Tam olarak da bunu geçilebilecek anlatmak şeyler istiyorum değil yani. bence. Ben de onun altını çizmeye çalışıyorum. Öyle gelişigüzel alelade bir şey değerlendirmesi değil. Bir stratejik hamlenin Tabii. Yani Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında sadece Türkiye'nin çevresini kastederek söylüyor ama her yerde Türkiye'nin içinde de kartların yeniden karıldığını, yeni denklemlerin kurulduğunu hesaba katarak baktığımızda bir şey ifade ediyor. Yani bir stratejinin Ben parçası başka bu. bir yere geleyim abi burada. Ben başka bir perspektif açayım. Bakın bir haftadır şöyle bir şey var. Yoğun bir şekilde Numan Kurtulmuş dahil, Kürt medyasının yurt dışındaki kanallarında, yayınlarında dahil ya da Erdoğan çevresindeki isimlerde, Erdoğan medyasının önündeki isimlerde hep şöyle bir söylem var. Birinci çözüm süreci başarısız oldu çünkü cemaat süreci sabote etti. Bu söylem yoğun bir şekilde tekrar ediliyor. Peki bu söylemi şöyle alıp okusak, yani Öcalan'ın da süreç sadece PKK ile ilgili sınırlı kalsın sözünün de kendi fikrinden ziyade belki de ondan ifade edilmesi istenen bir fikir de olabilir. Ve çözüm süreci söylemleriyle, ki orada çok ciddi bilgi yanlışları var ve bilinçli olarak yalan söylenen bir sürü olay var. Hatta arşivlerden silinen bazı şeyler özellikle çalıştım, buldum. Yani mesela bir parantez açayım. Karayılan'la Avni Özgür röportajında inanılmaz önemli detaylar var. Hatta Avni Özgürel'in Neşe Düzel'le yaptığı o silinen röportajlar, ki artık birçoğuna ulaşılmıyor maalesef.
Orada mesela Avni Özgürel açıkça diyor ki Karayılan aramıza güç girdi derken cemaati mi refere ediyor dediğinde hayır öyle olduğunu düşünmüyorum diyor. Aramıza güç girdi derken Silvan'ı örnek veriyor diyor. Silvan'da hatırlarsınız 10 küsur askerimiz şehit olmuştu. Bu çözüm süreci içerisinde enteresan bir olaydı. PKK içindeki kim unsurlar da barışı provoke etmiş olabilirler diyor. Bunu söyleyen Karayılan. Yani şimdi burada birçok nokta var ama dikkat çekmek istediğim şey şu. Son bir haftadır çok yoğun bir şekilde birinci çözüm süreci başarısız oldu. Çünkü bu işi batıran cemaat şeklinde Oslo görüşmesini sızdıran oydu, Paris suikastiydi, buydu diye bir sürü şeyi bilinçli bir şekilde boca ettiler. Buradan şu soruyu sormak lazım. Acaba siz PKK ile sınırlı kalacak olan affı FETÖ üzerinden temize mi çekiyorsunuz? FETÖ söylemi üzerinden. Ben mesela burada ciddi anlamda soru işareti bırakıyorum kafamda. Yani bir kere hani Mithat Sancar Öcalan'ın dediğini aktarıyor ama kendisinin buna itiraz etmesini, şart düşmesini beklerdim mesela. O ayrı bir konu. Ya şimdi Numan Kurtulmuş'un o açıklamalarını, Mithat Hoca'nın bu sözlerini ve diğerlerini yan yana koyduğumuzda Doğan Ertuğrul, şimdi az önce Adem Yavuz Arslan'a sorduğum ama onun başka bir perspektif açıp iyi de yaptığı bu geldiğimiz noktaya baktığımızda, şimdi bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu iddianame, kapatma, parti, tüzük tartışmalar oyalıyor. Şimdi bir de Kürt siyasetini bu anlamda Erdoğan, yani işte belli, yani Mithat Hoca'nın bu açıklamasını az önce Adem Yavuz Aslan'ın da altını çizdiği gibi kendi iradesiyle değil de bir talep üzerine, bir istek üzerine yaptığı, Abdullah Öcalan'ın çıkışının da arka planında aslında sarayın ya da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaklaşımının söz konusu olduğu net. Yoksa Kürt siyasetinin bu tip açıklamalar yapması beklenmez, beklenmemeli en azından. Yani bu başka bir şeye işaret ediyor gibi biz hani yorumluyoruz ya da gerçek hakikaten öyle mi? Yani sen oradan baktığında sarayın bir oyalama ve kendini 2028'e giden yolda tek adam rejimini bir yere oturtmak adına ya da devretmek adına babadan oğula ya da başka isimlere, birazdan konuşuruz onu da, bir stratejisinin parçası olarak Kürt siyasetini mi kullanıyor? Yoksa Kürt siyaseti bu süreci içine düştüğü tablodan, tıkanmışlıktan bir yeni açılım yapma, bir manivela yapma adına bu cümleleri de kerhen mi söylüyor? Yani aslında o kadar kapsamlı bir mesele ki başka hiçbir şey konuşmasak saatlerce konuşacağımız bir mesele. Şimdi bu Kürt açılımların, çözüm süreci açılımlarının hedefi devlet açısından ve rejim açısından birinci ve ikincisinde Kürt sorunun çözümü müydü? Bu tartışılır. Hele ikincisinde asıl hedefin bu olmadığı çok aşikar bence. Yani izleyicilerimizin bir kısmı biliyordur. Kürt siyasetine çok sempati besleyen, iyi de takip etmeye çalışan bir isimim. Bir gazeteciyim. Ve son süreçte Erdoğan Kürt siyaseti ve Kandil çizgisinin devletle tam bir senkron içerisinde hareket etmeye azami özen gösterdiğini görüyoruz. Bu daha önceki dönemlerde de böyleydi ama şu an bambaşka bir durum var. Çünkü hem Öcalan hem Kandil hem Türkiye'deki Kürt siyasetin diğer aktörleri sorunun çözümü için Ahmet Türk'ün ifadesinde de karşılığını bulduğu gibi devlette kim varsa onunla pazarlık ve müzakere ederiz anlayışındalar. Bu uzun bir mevzu. Buraya çok devam etmeyeceğim. Ama bu bir dil senkronu olduğu çok belli. Yani biliyoruz ki Öcalan'ın işte 2013'de Nevruz konuşması muhtemelen işte AKP'lilerle birlikte hazırlandı filan diye defalarca konuştuk. Şimdi Adem'in söylediği şeye bir girdi çıktı yapmak isterim. Gerçekten var. Yani birinci çözüm sürecini cemaat sabote etmedi. Bunu herkes biliyor. Yani Erdoğan'ın kendi öncelikleri vardı ve başka türlü oldu. 2, cemaat çözüm sürecine, cemaat derken tabii çok geniş bir şey. O zaman cemaate yakın ya da cemaat üyesi olan bürokratlar çözüm sürecine karşı mıydı? Bence önemli oranda karşıydılar. Çözüm sürecinin bitme nedeni budur demek başka şey. Cemaat çözüm sürecini destekliyor muydu, desteklemiyor muydu başka bir şey. Bence desteklemiyorlardı. Asıl soru şu. Bürokrasinin tutumu, tavrı, yaklaşım biçimi, Tabii. yani o ayrı bir konu. Tabii, Dediğiniz tabii. gibi bu süreçlerin arkasındaki siyasi irade en belirleyicisi. Bugün de olduğu gibi, bugün de konuşulduğu gibi. Yani siyasi iradenin, özellikle Erdoğan iradesinin geçmişe dönüp baktığımızda da bugün de baktığımızda, birazdan da
Onu da konuşacağız. Belki Hakan Fidan'ın bugünlerdeki Hakan fonksiyon- Fidan'a gelmeden bitirmeme müsaade eder Yok, misin? onu bitireceğim. Bir Bununla şey ilgili. söylemek Yok, istiyorum. bununla ilgili söylüyorum Aha. zaten. Yani şimdi Erdoğan'ın bir tarzı var. Bu tarzına artık alıştık. Yani iyi olursa ondan, kötü olursa satıyor direkt. Yani burada da aynı zeminin kodlarını, taşlarını döşediğini görüyoruz. Yani yaklaşık Ama bir işte yıldır siyaseti, okey, anladım. Ben siyaseti Erdoğan üzerinden okumayalım diye söylüyorum Tabii, tabii. zaten bunu. Erdoğan'ın birinci ve ikinci çözüm sürecindeki durumu neydi? Ayrı bir mevzu, ayrı bir bahis. Bu şeye geleceğim. Çünkü çok geriye gitmeyelim. Numan Kurtulmuş'un söylediği şeyler bence çok önemli. Oraya geleceğim ama bir girdi çıktı yapalım deme nedenim o. Erdoğan'ın pozisyonu ayrı. Cemaatle isimlendirilen, cemaate yakın olduğu söylenen bürokratlar çözüm sürecine karşılar mıydı? Önemli oranda karşıydılar. Sahadaki deneyimlerimden de ben bunu biliyorum. Asıl can alıcı soru şu. Çözüm sürecinde olan rezervler haklı mıydı? Bence haklıydı. Bence haklıydı. Asıl oradan bence bakmak gerekiyor. Birinci çözüm süreci döneminde cemaat kaynaklı, cemaate yakın olduğu söylenen bürokratların önemli bir kısmının çözüm sürecine ilişkin rezervlerin önemli bir kısmı haklıydı zaten. Çünkü bunun böyle olmayacağına dair şeyleri vardı, tecrübeleri vardı. Hiç oraya devam etmeyelim. Ama şeyi ayıralım. Bir, Erdoğan'ın kendi çizgisi, Kürt siyasetinin aldığı pozisyon ve cemaat yakın bürokratların, kamu görevlilerinin pozisyonlarını ayrı ayrı ele almak, kendi iç tutarlılıkları bakımından ele almak gerekiyor. Şimdi bu son gelinen aşamada şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Net olarak Erdoğan'la Bahçeli PKK'yı, Öcalan'ı rejimin mütemmim cüzü haline getirmeye çalışıyor. Bunu daha önce söyledim sanıyorum. Yani rejimin parçası haline getirmeye çalışıyor. Bunu bir Erdoğan, Bahçeli, Öcalan rejimi haline getirmeye çalışıyorlar. Bir tür Öcalan üzerinden Kürtlere biat ettirme, Öcalan'ı biat ettirme, toplumsal işte Kürt tabanının rızasını kazanarak sistemi bir unsur haline getirmeye çalışıyorlar. Bunun kendilerine dış politik bir sürü gerekçeleri var ki ben bunu ciddi olduğunu da düşünmüyorum. Hal böyle olunca rejimin şu an en büyük tehlike olarak kodladığı, herkesle müzakere ederim ve onlarla asla böyle bir şey yapmam dediği cemaatle ilgili, Gülen cemaatiyle ilgili PKK'dan, Kandil'den, Öcalan'dan, rejim çizgisinden farklı bir çizgi beklemek doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü bir senkron halinde ilerliyorlar. Ve gelinen aşamada dikkatinizi çekerim. Yani yıllardır af meselesi konuşuluyor değil mi? Ya açıkça Ankaralı gazeteciler diyorlar ki bir sürü Ankaralı gazeteci bunu yıllardır söylüyor. Genel af gündeme geliyor ama bundan tırnak içinde FETÖ'cüler yaralanır diye korkuyor iktidar diyorlar. Durum bu. Yani şu an gelinen aşamada Öcalan'a ilişkin, PKK'ya ilişkin özel bir yasayla PKK'lıların dağdan inmesi, siyasete katılması, işte silah bırakması, bir kısmının yurt dışına gitmesi filan gibi şeylerin müzakere edildiğini, bunun altyapısının hazırlanmaya çalışıldığı düşünülüyor. Ama buna asla ve asla cemaat bağlamını dahil etmeyecekler. Bu arada küçük bir şeyi dikkate sunmak isterim. O mevzuya çok girmeyeceğim. Çok iç bir mesele ama Ömer Çelik'in bugünkü konuşmasında altını çizdiği bir şey vardı. Kendini fesheden örgütler diye 2 defa söylüyor. Burada PKK ya da başka ya da önümüzdeki zamanda kurulabilecek örgütler ifadesini kullanıyor. Bir, silah bırakacaklar diyor. Geçtik burayı. 2, Türkiye aleyhine faaliyetten vazgeçecekler. Türkiye aleyhine kampanya yapmaktan vazgeçecekler. Arkasından devamı da geliyor. Efendim ekonomik olarak yapılarda yapacaklar. Ortadan kaldıracaklar. O zaman onlar için de geçerli olabilir diyor. Bu size biraz tanıdık gelmiyor mu? Bence fazlasıyla tanıdık bir mesele ve o nedenle şeyi söyleyebilirim. Şu aşamada Öcalan'la devlet arasındaki istihbarat, tabii ki Bahçeli'nin ve Erdoğan'ın kontrolü arasındaki müzakere kesinlikle ve kesinlikle bir, Kürt sorunun çözümü için değildir. 2, kesinlikle PKK'nın silah bırakması ve PKK'nın devletle entegre hale gelmesi projesidir. Buna Kürt tabanda büyük tepki var. Bunun tepkinin olmama ihtimali yok. Nereden biliyoruz? Devlet içerisindeki kavganın bir önemli ayağının da bu olduğu çok aşikar. Çünkü yine Ömer Çelik diyor ki efendim Türkiye'dekiler yetmez. Suriye'deki, Irak'taki ve İran'dakiler de silah bıraksın. Yani gücün yetiyorsa Suriye'dekiler silah bıraktır diyerek geri çekiliyor. Yani Ben burada hemen bir şerh düşmek istiyorum. O da şu. Şimdi ama kısa Doğan düş Adem Ertuğrul dedi Yavuz ki, Aslan. Çünkü hani bu konuyu biz bu hafta biraz geniş konuşacaktık işin açıkçası. abi Farklı arkamızdan gündem koyulan mı var? maddeleri YouTube girdiği yayını için bunu sonuçta. biraz kısa tutarsak.
Bak şimdi çok önemli bir anekdot aktarayım. 30 Eylül 2013. Diyarbakır Polis Evi'ndeyiz. Yalçın Akdoğan şeyin koordinatörü. Bak yer, tarih ve saat veriyorum. Gece yarısını geçmiş. Bölgenin bütün üst düzey emniyet ve istihbaratçılarıyla toplantı, daha doğrusu Yalçın Akdoğan fikir teatisinde bulunuyor. Ben de gazeteci olarak o bölgede dolaşırken beni de davet ettiler. Yalçın Akdoğan'la beraber dolaştık o bölgede. Ki o dönem bu işin mimarı o gözüküyordu. Hatta az önce Doğan lafı bıraktı. Kenarından biliyor aslında onun Arkadaşlar Yalçın Yalçın Akdoğan Akdoğan'ın ve bir fotoğrafı varsa, bir görüntüsü varsa getirin ekrana. Bu arada Yalçın herkes Akdoğan unuttu, en ve azından hatırlamış olsun insanlar. Başbakanlıkta Öcalan'ın o meşhur metninin beraber yazıldığını bütün Ankara gazetecileri biliyor. Yani hani İmralı'dan gelen metin okunmadı Diyarbakır Nevruz Meydanı'nda. Orada bölgenin istihbarat müdürleri, bölgenin üst düzey emniyetçileri öyle bir perspektifle çözüm süreci sunumu yaptılar. Ben hayret ettim. Hani değme liberal isimlerden böyle yorumlar gelmez. Mesela bir örnek vereyim, hatırlatayım. Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven'in meşhur bir şeyi vardı. KHK ile atıldı biliyorsunuz. Dedi ki dağdaki içinde üzülmüyorsanız insanlığınızı sorgulayın diye tam birebir böyle değil ama bu anlamda bir ifadesi vardı. O zaman linç ettiler adamı. Ya ben onun 2 adım ötesini o polislerden ve askerlerden dinledim. Ve dedim ki ya ben dedim bir şey söyleyeceğim dedim. İşte sunumlarını falan yaptılar. Dedim ki ya ben dedim şaşırdım, nedir dedim. Yani bu kapalı bir toplantı olduğu için rahat rahat konuşuyoruz. Dedim ki ya ben dedim sizden bu kadar liberal bir şey beklemezdim. Herkesteki algı dedim işte askerler, polisler daha böyle muhafazakar davranır. Daha fazla statikoyu savunur falan. Dedi ki burada çelik yelekle yaşayan ve savaşan biziz dedi. Barışı en çok savaşanlar ister dedi. Bakın bu çok bir ifade. Çok net bir tanımdı ve o adamların hepsinin aslında çözüm sürecinin başarıya ulaşması için gerçekten efor sarf ettiğine şahidim. Ama şöyle bir sıkıntısı var sürecin. Şimdi ya öyle şeylere şahit oldum ki o bölgedeki dolaşmalarımda. Şimdi bu insanlar çözüm süreci için çok esaslı ve gerçekten bir askerden, polisten duymayacağın kadar liberal yaklaşımlar sergileyen insanlar var. Hepsi KHK ile atıldı bunların, o da ayrı bir konu. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bunlar çözüm sürecine karşı şüpheyle yaklaşıyorlardı. Neden yaklaşıyorlardı biliyor musunuz? Çünkü o toplantılarda aktif olarak bulunuyorlardı ve rejimin, bakın tırnak içi söylüyorum, ya önümüzde 3 seçim var. Bunu atlatıncaya kadar süreci idare edin talimatını kulaklarıyla duydular. Evet. Şüpheyle yaklaşmalarının nedeni bu bilgiydi. Rezervleri vardı derken onu kastediyorum zaten Adem ya. Rezervleri yani, vardı ve zaman gösterdi ki bu evet, rezervler bayağı haklı rezervlerdi. Yani mesele çözüme karşı olmak değildi. Mesele iktidarın, o dönemi hatırlayalım ya, ben bizzat Yalçın Akdoğan'dan kendim duydum. Kendisi söyledi bana. Dedi ki ya önümüzde 3 seçim var. O zamana kadar oyalamamız lazım diyen kişi Yalçın Akdoğan'dı. Ben bunu bilerek rezervimi koyuyordum. Yani çözüm süreci böyle giderse başarısız olacak yazıları yazıyordum. Neden? Çünkü biliyorum ya, buradaki mantığı biliyorum. Yani onlar da biliyorlar buradaki hikayenin ne olduğunu. Böyle hatırlayın, Karayılan ne dedi Avni Özgüren röportajında? Biz dedi Oslo görüşmelerinde mesafe almıştık, hükümet Oslo'dan geri çekildi dedi. 2012 Haziran seçimlerini kazandıktan sonra yaptılar dedi. 12 Haziran 2012 dedi mi o Haziran seçimleri? Kazandıktan sonra Oslo tamamen artık unutuldu dedi yani. Oslo'da bir takım yerlere mesafe almıştık dedi. Mesela dikkat ediyorum, Avni Özgür'ün röportajlarını her yerden niye sildiler? Çünkü böyle çok kritik ayrıntılar var o röportajlarda. Şimdi hafızayı tazeleyince 2013 yılından bahsedince ben de gidiyorum. O süreçte yine bu PKK'nın Suriye'deki orduya katılması, çözümle alakalı başka kulağımıza gazetecilerin kar suyu kaçıran, istihbaratla çalışan isimlerin yaklaşımlarını falan hatırlıyorum. Şimdi benzer süreçleri yaşadığımız için bugün konuşulanlar bize ister istemez daha farklı sorular sormayı, daha temkinli yaklaşmayı, bu konuda farklı bir perspektif geliştirmeyi sağlıyor. Bu konuyu biraz geniş konuşmak istiyordum. Ama bugünün damgasını vuran 11 Kasım... Bir şey daha söyleyeyim. Sonra beni yayından atabilirsin. Bu adam yayını sabote diye. Yok, ihtiyacımız var. Esas sana şimdi ihtiyacımız var. Gitme bir yere. Amerika'daki o ziyaretlerin perde arkasına dair çok önemli bilgiler var sende. Yani dün sıcaklığıyla anlattın ama bugün başka bilgilere de ulaştın. Onu paylaşacağız.
şeyi söyleyeyim. Geçen gün internette rastladım. Hayret ettim. Çok önemli bir dökümdü. Öcalan'la Mayıs ayı içerisinde, geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde Sabri Ok'un da içinde olduğu bir grup PKK'lının görüşmesi var. Konferans görüşmesinin dökümleri yayınlandı. Onu görme, okuma imkanı olan oldu mu bilmiyorum. Ya sadece onun üzerine bir program yapmamız lazım. Orada inanılmaz bir şey var. Öcalan'la örgüt yöneticileri arasındaki perspektif farkını. Yani Suriye'de örgüt yöneticileri bir şey söylüyor. Öcalan hayır öyle demokratik kazanım daha önemlidir diyor. İşte Suriye'dekiler şunlar yapsınlar, merkezi yönetime gitsinler. Sanki Öcalan'ı kaldırın oraya. Devlet yetkilisi koyun neredeyse aynı. Ya az Parantezi önce kapatayım. Yani daha Doğan sonra bir Ertuğrul üzerinde söyledi, konuşmak altını lazım. arkadaşlarımız yazdılar KC'ye. Güzeldi o başlık bence. Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan rejimi. Rejimin mütemmim cüzü haline getirmeye çalışıyorlar ama bunun sosyolojik olarak siyasi realite açısından baktığınızda, PKK, bölgenin dengeleri açısından baktığınızda yer mi, tutar mı? Ayrı bir tartışma konusu. İşte o uzun bir tartışma konusu. Altını doldurarak konuşmamız gerekiyor. Ama ben oradan hareketle Ben Doğan Adem'in Ertuğrul... yaptığı gibi bir araya girip bir şey rica edebilir miyim senden? Tabii. Bedrettin. Şimdi bu Numan Kurtulmuş'un MGK lafı önemli bir laf. Yani bugün çünkü aynı şeyi Ömer Çelik de söyledi. Ömer Çelik dedi ki PKK'nın silah bırakmadığına MGK mı karar verecek, hükümetimiz mi karar verecek, iktidarımız mı karar verecek? Buna Erdoğan karar verecek, Cumhurbaşkanımız karar verecek dedi. Ne kadar güzel değil mi? PKK'nın silah bırakmadığına MGK mı karar verecek? Orada askere elini yıkayıp çıkartmak için askere sorumluluk yüklemek istiyor anlaşılan. Hükümetimiz mi karar verecek? Buna Erdoğan karar verecek dedi ve sonra sürpriz güzel bir laf söyledi. PKK'nın silah bırakmadığını denetlenmesini MGK mı yapacak, hükümetimiz mi yapacak dedikten sonra diyor ki daha önce de silah bırakma açıklaması yaptılar ama bırakmadılar. Şimdi bırakıp bırakmayacaklarını denetlemek zorundayız. Hani bitmişti. Hani PKK silah bırakmıştı. Anlatabiliyor muyum? Buradaki meselenin başka bir şey olduğunu görmek gerekiyor. MGK konusunda da bir şeyi söyleyebilirim. Kamuoyunda o sosyal medyada da konuşuldu. MGK'nın devreye girip silah bıraktı bırakmadı mevzunu biz nereden de biliyoruz? Yahu Gülen cemaati ile ilgili terör örgütü kararı her şeyden önce MGK'da alındı değil mi? MGK'nın alınmış bir kararıydı. Yani düşün 2017'de sanıyorum Yargıtay'dan bir kesin karar çıktı. Yargıtay'ın bilmem Evet. neyden. Ama ondan önce MGK çıktı dedi ki yallah bu terör örgütüdür. Şimdi MGK diyecek ki yıllarca savaştığı PKK ile ilgili silah bıraktılar ya da bırakmadılar. Yarın herhangi bir arıza çıkarsa her zaman elini yıkamayıp çıkmayı her şeyden önemli gören Erdoğan diyecek ki canım yani askerler dediler ben ne bileyim falan filan diyecek. Ben o işlerin o kadar kolay olmayacağını düşünüyorum. Olmayabileceğini düşünüyorum. Bu son cümle şeyi söyleyebilirim. Bu çözüm sürecinin birincide olmadığı gibi ikincide hiç değil. Kürt sorununun çözümü değil. Türkiye'nin demokratikleşmesi değil. Türkiye'de hukukun yeniden inşası değil. PKK'yı rejimin işbirlikçisi haline getirmektir. Buna herkesten önce Kürt tabanda tepki var. Bu da iktidara dert olsun. Ya şimdi bir taraftan gülüyorum, ben şundan dolayı güldüm, yani bir hatıram canlandı. 2013 yılı Kanal 7 stüdyolarında canlı yayın konuğuyum. Moderatör soruyor işte PKK'nın silah bırakma meselesini tartışılıyor o zaman. Yani bu nasıl anlaşılacak dedim. Çok basit, yani istihbarat örgütleri takip ediyorlar. Buna göre belgelerler, kayıt altına alırlar. Bu ortaya çıkar falan filan demiştik. Şimdi konuyu açmamak adına devam etmek de istemiyorum bu çerçeveden yani. Çünkü bunu hakikaten önümüzdeki hafta biraz daha geniş açıp konuşalım. Bu gerçekten Türkiye'nin gelecek 10 yıllarını belirleyecek, gelecek nesillerini, kuşaklarını belirleyecek, geçmişinin de tarihe doğru not edilmesini sağlayacak bir tartışma konusu. Şimdi 11 Kasım 2025 Türkiye'nin kargo uçağı Azerbaycan'dan dönerken Gürcistan'da düşüyor. 20 personel şehit oluyor. 2 gün öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nde Suriye ile alakalı yaşanan gelişmeler var. Suriye tarihinde son dönem ilk kez Beyaz Saray'da ağırlanıyor Ahmet Şara. Ve Hakan Fidan oraya çağrılıyor. Hakan Fidan o görüşmelerde yer alıyor. Şimdi bunlar normal şartlarda baktığınızda işte Dışişleri Bakanı, diplomasi, Türkiye önemli, dengeler falan diyebiliriz Adem Yavuz Arslan. Ama normal şartlarda hiçbirine artık bakamıyoruz. Çünkü normal bir diplomasi zemini yok. Pazarlıklar farklı yürüyor ve
kamuoyu önünde, kameraların önünde söylenenlerin aksine perde arkasında gerçekler var. Sen bu ziyaretten, bu zamanlama dilimindeki yaşanan bu 3 olaydan baktığında ne görüyorsun? Hakan Fidan merkezli. Evet. Rejiden rica edelim. Bugünkü Sabah gazetesinin birinci sayfasını da versin de oradan yorumla başlayayım. Tabii. Dün sıcağı sıcağına yayın yaparken şeyi anlatmıştım. Hatta Erdoğan'ın arkadaşlar bu ekranı Hakan da Fidan'ın- verebiliyorsanız buraya da alabiliriz. Ben biraz böyle sayfayı daha büyük görelim. İçinde Hakan aradığımız Fidan'ın- şeyi belki bulabiliriz. Yani Adem Yok, Yavuz Arslan bulamazsın, küçük yok ekranda çünkü. atlarız ama büyük ekranda belki Hayır, olmayan bulabiliriz, bir şey bakarız. bulamazsın. Yok. Olmayan bir şey bulamazsın. Hiç mi yok? Bedrettin. Yok çünkü. Hiç mi yok? Yok. Yani bir Yok çünkü. Şimdi olmayan bakın, ne dünkü Adem Yavuz yayında Arslan? Şimdi demek istediğim mevzu şu. Şimdi dünkü Beyaz Saray zirvesi, Beyaz Saray görüşmesi önemli bir görüşme. 1946-47'den bu yana ilk defa bir Suriye lideri Beyaz Saray'da. Ama yani olayın tarihi olmasını sağlayan şeylerden bir tanesi de Ahmet Şaran'ın kendi kimliği. Yani bir yıl önce bu Amerika'da başına ödül konmuş bir teröristti. Şu anda Beyaz Saray'da üst düzey ağırlanıyor ve bütün diplomatik tahammüllerden hariç olarak Türkiye Dışişleri Bakanı çağrılıyor. Toplantılar yapılıyor. Toplantılar yapılırken gün boyu sürüyor toplantılar ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance katılıyor. Trump'la görüşürken Hakan Fidan alıyorlar, bir Trump'ın yanına götürüyorlar. Trump'la konuşuyor orada. Sonra Başkan Yardımcısı Hakan Fidan'ın olduğu toplantıya katılıyor. Suriye özel temsilcisi geliyor. İstihbaratın başındaki insanlar katılıyor ve gün boyu sanki şöyle Hakan Fidan'ı Suriye'deki gelişmelerden ve Ahmet Yaşar'a karşı bir nevi komiser ataması yapılıyor. Yani bu süreçlere göz kulak olun diye. Hani ev ödevi listesi verdiler dün Hakan Fidan'a. Ama ben Sabah gazetesini vurgulamamın nedeni şu. Şimdi Hakan Fidan'ın Ankara'ya Washington'a bu şekilde çağrılması, her şeyini çok gizli tutulması. Normalde Dışişleri Bakanı gelecekken bu önceden duyurulur, programı açıklanır, gazetecilerle temas olur, görüntü almaları vesaire olur. Hiçbirisi yapılmadı. Ya saatlerce biz Hakan Fidan'ın nerede olduğunu aradık. Yok, hiçbir bilgi yok. Yani adam kayıp. Nerede? Beyaz Saray'daymış. Sonra öğreniyoruz. Beyaz Saray'da olduğunu tahmin ediyoruz ama yani bu böyle olmazdı normalde. Çünkü bu işin anormalliğini gösteriyor ve biraz da şöyle söyleyeyim. Yani Washington'un Hakan Fidan'la çalışma isteği diyeyim. Çünkü başkana götürmeleri, başkan yardımcısının toplantılarına katılması, oradaki üst düzey ilgi alaka, Hakan Fidan çok mutluydu. Yani görüşmelerden sonra Türkiye elçiliğinin rezidansında bir basın açıklaması yaptı. Tabii ki bizler katılamıyoruz. Sadece Anadolu Ajansı, TRT ve Yandaş Medya vardı. Onlara böyle uzun uzun gayet keyifli, mutlu bir şekilde temaslarını anlattı. Bayağı uzun bir kapsamlı bir şekilde. Ve bu temaslar Bilal Erdoğan, Berat Albayrak, yani aile çevresinde Erdoğan sonrası dönem için rahatsızlık oluşturacak. Dikkat edin, yarın ailenin gazetesinde bu temasları göremeyeceksiniz demiştim. Evet, dediğim gibi de göremedik. Yani haber yok. Yani koskoca Türkiye Dışişleri Başkanı Washington'da çok önemli temaslarda ama iktidar medyasının büyük bir kısmı haberi sansürlüyor. Bu başka bir şey değil, sansürdür. Yani hani tercih değil bu. Dışişleri Bakanı bu kadar kritik bir konuda Beyaz Saray'da temasla bulunurken bu haberi görmezden gelemezsin. Bu bir sansürdür. Ama Şimdi temasların içerisine. Doğan Ertuğrul, bunun sesinde şey var. Sesin açık mı? Ses gelmiyor ama. Şimdi geliyor. Tamam. Bu herhalde Türkiye'nin önemli bir diplomatik hadiseye ortak olmasını görmezden gelmek değil. Hakan Fidan başka bir şey ifade ediyor herhalde. Sabah gazetesi açısından baktığımızda, ailenin medyası açısından baktığımızda. Ya oraya da böyle bir septik soru işaretiyle yaklaşmalı mıyız, yoksa önemsemiyorlar mı Hakan Fidan'ın böyle önemli bir hadisede Türkiye adına eda ettiği fonksiyonu? Valla ben öncelikle Hakan Fidan bu kadar önemli bir diplomatik görüşme mi yaptığı konusunda biraz septik olmaktan yanayım. Tamamen katılıyorum. Yani Sabah gazetesinin görmemesi, muhtemelen hangi nedenle olursa olsun Beyaz Saray'da ağırlanması, başkan yardımcısıyla görüşmesi, fotoğraflar vermesi filan, muhtemelen bileklerini kesmiyorlarsa tırnaklarını yiyorlardır. Sarayın bütün ahfadı, Bilaller, işte başka şey. Ama bu görüşmenin içeriği sonrasında, bu görüşme sonrasında Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamaya ben baktım.
Şimdi bu görüşmede Suriye gibi Suriye sahasında her yerde Türkiye'nin söz sahibi olmadığını biliyoruz. Suriye sahasındaki sorunların önemli bir kısmı Türkiye ile ilişkili değil zaten. Onu ne güzel Suriye şeyle müzakere ediyorlar, İsrail'le müzakere ediyorlar, başkalarıyla müzakere ediyorlar. Suriye sahasında Türkiye açısından, Amerika açısından kriz alanı SGD, yani Suriye Kürtlerinin durumu. Ve ben Hakan Fidan'ın apar topar gitmesine biraz çağrılmak varsa bile kendi iradesi ve Türkiye'nin iradesi olmasa da olma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Neden bunu söylüyorum? Hakan Fidan diyor ki toplantı sonrasında pozisyonlarımızı ortaya koyduk. Zafer kazanmış, mutabakata varılmış, anlaşılmış bir görüşme ifadesi olabilir mi sizce bu? Pozisyonlarımızı ortaya koyduk. Yani pozisyonlarımız farklı. Çünkü muhtemelen ne kadar ciddi söylüyorlar bilmiyorum ama SDG'nin Şam'a entegrasyon denilen şey de nereden başlamıştı mesela? Herkes silahını bırakacak ve birey olarak gidecekler, Suriye ordusuna dahil olacaklar diye Şam söylemişti. Türkiye buna bastırıyordu. Ama bunun olmayacağına dair çok fazla gelişme yaşandı. Hakan Fidan'ın bu pozisyonlarımızı ortaya koyduk lafında da ne talep ettiyse şeyi vazgeçiremediğini görüyoruz. Yani Amerikan yönetimini üstelik dikkatinizi çekerim. Yani bir taraftan oradaki Amerikalı üst düzey askerlerle basketbol oynarken bile fotoğraf verdi. Ama SDG konusunda ikna edememişler gibi görünüyor. Çünkü SDG'ye çok büyük yatırımlar yaptı Amerikalılar ve SDG'nin oradaki varlığı ve bu şeyini özel tırnak içinde yapısını koruması sadece Amerikalılar açısından değil, bölgenin bir diğer aktör açısından, birden çok diğer aktör açısından çok önemli. Hani şöyle bir şey söyleyeyim, eli kolu budanmış vaziyette falan filan ama real politikten söz ediyoruz. Bunu kime düşmanlık, kime dostluk bakımından görmemek gerekiyor. Ama SDG'nin oradaki varlığını koruması aslında normalde herkesten önce Türkiye'nin menfaatinin olması gerekli olan ve olabilecek bir şey. Türkiye yok edilmesini istediği için söylüyorum. Türkiye'yi bu kadar rahatsız edecek bir şeyin varlığı İsrail açısından çok değerli, açıkça da söylüyorlar zaten. Eğer biraz kafayı kaldırır, cesaretini bulursa İran SDG'nin varlığı üzerinden bir yatırım yapmak ister. Orada da tuhaf bir kesişme olur herhalde. SDG, Amerika ve İsrail İran, İsrail ve Amerika SDG konusunda, varlığı konusunda mutabakata varmış gibi olurlar. Ez cümle Hakan Fidan'ın bu ziyaretinin çok önemli olduğunu, o fotoğrafa girmesinin Hakan Fidan açısından çok önemli olduğunu, aileyi çok rahatsız etmiş olabileceğini tabii ki böyle yorumlamak bence mümkün ama bir mutabakata varılamadığı ve Hakan Fidan'ın istediğini alamadığı neyse artık o istediği ki bu dediğim gibi SDG'nin pozisyonu olma ihtimali daha yüksek ihtimal bir başarı hikayesi gibi kulakta iyi tınlamıyor bence. Ya ben orada şöyle biraz açayım o ev ödevi ifadesini. Biraz yeterince anlatamadım herhalde derdimi. Burada Hakan Fidan'dan fikir alma süreci müzakere etmek için yapılan bir görüşme değil bu. Ev ödevlerini verdi adamlar. Evet. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Hakan Fidan Amerika'ya doğru giderken Türkiye medyasında Hakan Fidan'a çalışan insanlar var. Bunların kim olduklarını biliyoruz. Mesela onların satır aralarında şöyle 2 tane başlık öne çıkıyordu. Hatta şimdi son dönemde Londra'daki bir yayın organı çok sık kullanıyor. 2000 tane askeri Kudüs'e göndermek, Gazze'ye göndermek gibi bir haberi Londra'dan çıkarttılar. Bu Amerika'ya giderken özellikle kamuoyu oluşturmak için yapılan 2 haberden biriydi. Diğeri de günlerdir şu deniyordu, işte SDG konusunda SDG'nin entegrasyonu, merkezi yönetime entegrasyonu, çünkü Ahmet el-Şara IŞİD'le mücadele koalisyonuna katılacak. Ahmet el-Şara IŞİD'le mücadele koalisyonuna katılırsa SDG'nin varlık sebebi ortadan kalkacak. Bu rejim medyasına pompalanan rejim söylemi. SDG'de mecburen Ahmet el-Şara'ya yanaşmak zorunda kalacak. Bu zaman Amerika'nın SDG'yi desteklemesi diye bir gerekçe kalmayacak. Bu Hakan Fidan'ın argümanı. Bunu zaten dünkü şeyde de biraz ima eden şeyleri vardı. Ama Amerikalılar Hakan Fidan'a ya sen bu konuda ne düşünüyorsun diye çağırmadılar. Biz bir takım işler yapıyoruz, bir takım düzenlemeler var. Sen de buraya göz kulak olacaksın. Bakın Hamas'la ilgili konuda Amerika'da çok sık söylenen bir şey var son bir haftadır. Ya siz Hamas'a işte garantörlük verdiniz işte Gazze konusunda. Nerede Hamas yine bildikleri gibi davranıyor şeklinde eleştiriler var. Yani Hakan Fidan'a biraz da bunu hatırlattılar. Ya kardeşim hani ağırlığınız vardı. Yani Hamas mevzularında da bir şey var. Yani ben daha çok dediğim gibi ev ödevi listesi verildi. Hakan Fidan bunu almaktan hiç rahatsız değil. Neden? Çünkü yani dün Beyaz Saray'daki yaşanan gelişmeler Hakan Fidan'ın siyasi kariyer için onun için çok önemli.
Yani hele Bilal Erdoğan'la böyle bir şeye girmişken orada kapalı kapılar arkasında konuşulanların çok bir önemi yok. Bizatihi Bir önceki Erdoğan ziyaretini de hatırlayarak bakmakta fayda var. Adem Yavuz Aslan, Hakan Fidan'ın orada Kaan uçak motorlarıyla alakalı yaptığı açıklaması, hamlesini de göz önünde bulundurduğumuzda Hakan Fidan'ın buradan bir kendisine yol açma, kariyerini, siyasi kariyerini pekiştirme adına bir manivela olarak bu süreci kullandığı ortada. Yani Suriye meselesi, Ahmet Şar'a olan ilişkileri, oradan verdiği fotoğraflar bunu gösteriyor. İçeride de şüphesiz saray odaklı ve iktidar kavgasının, taht kavgasının devam ettiği bir konjonktürde bu fotoğrafların, bu karelerin çok da hazmedilemediği ortada. Buradan yürüyecek bir süreç var. Yani kimse Türkiye'nin Suriye ile alakalı diplomatik başarılarını, hamlelerini, işte o Erdoğan'ın üst perdeden söylediği sözlerinin altının boş olduğunu herkes biliyor ama bu süreçlerde içerideki iktidar yürüyüşünde tarafların bir stratejik hamlesi olarak algılanması karşımızda duruyor diyorsun. Bir şey daha ekleyeyim. Orada bir önemli bir anekdot olduğunu düşünüyorum. O da şu. Şimdi Hakan Fidan dün diyor ki Suriye'deki bu işte Ahmet Yaşar'ın SDG'nin bütün içerisinde kendini koruması, yani bir konfederal yapının olması ya da işte orada özel bir yapının olmuş olması Türkiye için bir güvenlik riskidir diyor. Bakın bu önemli bir anekdot. Neden? Çünkü sürecin başından bu yana Erdoğan rejimi Kürtler meselesinde, Suriye Kürtlerinden bahsediyorum burada, daha böyle yumuşak bir dil kullanırken Hakan Fidan sürekli agresif bir dil kullanıyor. Orada bir görüş ayrılığı ya da bir söylem farkı var. Bu dün de devam etti. Yani dünkü söylemler içerisindeki bu işte orada yaşanacak olan bir takım istenmeyen durumlar diye tanımlıyor. Ya bir de sana ne ya, orası başka bir ülke. Yani oradaki ülkenin vatandaşı kendi sistemini kendisi belirleyebilmeli. Belirledin ve akabinde işte bu Türkiye için bir güvenlik sorunudur diyerek çözüm süreci içinde bir böyle oradan bir kılçık attı diyebilirim. Yani buradan nedenini bilmiyorum. Eğer bir iç bölümü değilse Erdoğan'la Fidan arasında bu mevcut çözüm süreci ve gelişmeler içinde bir görüş ayrılığı var aralarında denebilir. Yani büyük bir belirsizlik var ama her şeyden söyleyeyim ya, bir de şu var. Başından beri konuştuğumuz her şey, uçağın düşmesi, iddianame süreci, Amerika seyahatleri vesaire. Abi ülkede şeffaflık olmadığı için ancak bilgileri toplamaya çalışıyoruz. Yani Dışişleri Bakanı geldiğinde ne olmasını beklersin? Gazetecilerle oturur, toplanır. Sen sorunu sorarsın, o açıklamasını yapar. İçeriden kulis alırsın falan. Yok yani, hiç tamamen Rusya Kremlin şeyine dönüştük yani. Ya onun en önemli göstergelerinden birisi bugündü. Bugün saat 14.30'da Türkiye saatiyle işte Akın Gürley'in açıklama yapacağı söyleniyordu. Basın açıklaması. Şimdi o süreçte ister istemez gözler muhabirlere, haber kanallarına çevriliyor ama o süreçte 2 kez Erdoğan'ın blok halinde uzun canlı yayınlarını gördük. Ve bütün kanallarda neredeyse 2 kanal ama hariç. Yanlış değil ki, yani başsavcı açıklama yapıyor. Tabii. Yani, o da güzel. Yani. Yani başsavcı açıklama yapıyor, yanlış değil sonuçta. Adam televizyonda açıklama yapıyor. Tabii. Yani şimdi çok güzel bir noktaya getirdin. Buradan da programın artık son 10 dakikasında tekrar başa dönmek istiyorum ben. Çünkü bütün bu yapılan analizlerin hepsinin kesiştiği, birleştiği bir nokta var. O da Türkiye açısından baktığımızda Türkiye'de hukuk, demokrasi, şeffaflık, hak ve özgürlükler, bunlardan bahsetmiyoruz. İktidar oyununun, kirli bir iktidar oyununun kanlı hesaplaşmalarını ortaya koydukları, ağır bedeller ödedikleri insanların bir tablo yaşıyoruz ve bu yaşanan tablo karşısında da olayları anlamaya çabalıyoruz. Muhalefet işte tutunmaya çalışıyor, ayakta kalmaya, kendini anlatmaya çalışıyor. Fakat bütün bunlara rağmen bu iktidar oyununda güç dengelerinin hepsini kontrolünde tutan saray, Erdoğan, toplumsal iradeyi, çünkü demokrasilerde ya da demokraside olmasa da cumhuriyetlerde pek çok yerde toplumsal rıza üretme mekanizmalarını çok da başarıyla ortaya koyamadığı bir tabloyla karşı karşıyayız Doğan Ertuğrul. Şimdi buradan bakınca yani işte başsavcı şikayet etti, CHP kapatılacak. Başsavcı karar verdi,
İmamoğlu ömür boyu hapiste kalacak denebilir bugünün Türkiye'sinde. Ama Türkiye gerçekleri, geçmişe baktığımızda işte böyle olmadığını görüyoruz. Tarih hep aksi şekilde bu güç dengesinin, iktidarı elinde bulundurup toplumu baskıyla, şiddetle kontrol etmeye çalışanların, hukuku ve demokrasiyi rafa kaldıranların günün sonunda çok da başarılı olmadığını gösteriyor. Buradaki kırılma noktasını Doğan Ertuğrul nerede görüyor? Yani bugün işte az önce Adem Yavuz Arslan'ın söylediği gibi tek adam rejimi medyası, algısı, yayın politikası üzerinden topluma dayatılan algı mı galip gelecek, yoksa az önce konuştuğumuz gerçeklik mi öne çıkacak? Kırılma noktası nerede? Ya öncelikle bazı izleyicilerimizin rahatsız olacağını bilerek söyleyeyim. Gerçek başsavcı lafı beni ta yıllar öncesine götürdü. Hatırlar mısınız, bir başka soruşturmada da başsavcı benim diyordu Erdoğan. Demek ki bir siyasetçinin, başbakanın ya da cumhurbaşkanının herhangi bir yargısal sürece başsavcı olması iyi bir şey değilmiş. Onu bir hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü dönüyor, geliyor sonra. Buradaki kırılma noktası bence şu, yani CHP'nin ya da Türkiye'deki muhalefetin elinde gerçekten şeyi görmek gerekiyor. Benzer rejimlerde olduğu gibi bu rejim nereye kadar gidebilir? Muhalefetin direnebildiği yere kadar gidebilir. Muhalefet direnmeye devam ederse ilerleyemez. Bunu gördüğü için zaten bütün tuşlara basmak diye bir tabir var ya, bütün tuşlara basarak hareket etmek zorunda kalıyor. Demin konuştuğumuz şey de öyleydi. Şimdi hala hazırda bir Cumhurbaşkanı adayı var ve Cumhurbaşkanı adayının nedense İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 2 defa kazandığını unutturmak istiyorlar hepimize. Kazandı ve kazanacak gibi görünüyor. Bütün hikayenin onun etrafında döndüğünü de biz biliyoruz. Önemli olan şey şu, toplumda bütün temel mesele bence bu. Toplumun muhalif kesimleri arasında bir korelasyon yok şu an. CHP şu an onu sağlayabilmiş değil ya da muhalefet partileri onu sağlayabilmiş değiller. Her muhalefet partisinin birbirine karşı muhalefet toplum kesiminin aynı zamanda, sadece muhalefet partilerinin değil, rezervi var ve bu rejim bunu sonuna kadar kullanıyor. Ben şeyi net olarak biliyorum, hala ve hala Erdoğan rejiminden son derece rahatsız muhafazakar kesimler arasında CHP gelmesinde ne olursa olsun bu adamlar bile razıyım. Bakınız Davutoğlu, Babacan çizgisi ya da buna başkalarını dahil edebiliriz. Toplumun gerçekten bu ülkeye hukukun, demokrasinin gelmesini isteyen, yeniden gelmesini isteyen bütün kesimlerinin aradaki bütün farklılıkları en azından bir mutabakat, yeni bir mutabakat, toplumsal uzlaşma sağlayana kadar bir araya getirmesi gerekiyor. Mutabakat sağlaması gerekiyor. O olmadığı zaman rejim muhalif kesimler birbirine karşı kullanma konusunda son derece mahir ve üstelik şöyle bir şey söyleyeyim. Yani düşünün ki geldiğimiz aşamada, bugün bir arkadaşımla onu konuşuyorduk. Yahu Öcalan rejimin bir parçası, CHP'ye kapatma davası açılabilir. Yüz binlerce, milyonlarca insan terörist ülkede ve bu rejim bunun üzerine bir rıza üretebilmeye çalışıyor. Bu rızayı üretmesine izin vermemek gerekiyor. Buna teslim olmamak gerekiyor. Muhalefetin öncelikle kendi arasında yani rejimi değiştirme iradesini ortaklaştırabilmesi gerekiyor. Bu sağlandığı takdirde rejimin buna rıza üretmesi bence mümkün değil. Erdoğan ve rejiminin de şu an bu rızayı üretemeyeceğini bildiği için zaten de facto bir durum yaratarak, sandığı ortadan kaldırarak, seçimi ortadan kaldırarak, anayasal bütün kurumları ortada kaldırarak bir şekilde devam etmeye çalışmak istemediğini, bu rızayı üretememesi zaten. O büyü bozuldu. Yani Erdoğan artık bu toplumda, bu ülkede hep şey diyorlar ya, efendim para bulursa, emekliye bilmem ne olursa falan filan. Toplumdaki öfke, özellikle toplumun belli kesimlerindeki öfke, bıkkınlık o kadar yüksek ki, tekrar söylüyorum, Öcalan'a rağmen Kürtler eğer süreci desteklemiyorsa bu toplumdan umutlu olmak için çok fazla gerekçe var elimizde. Ama en büyük mesele, dediğim gibi, toplum muhalif kesimlerin birbirleri arasında bir uzlaşma zemini sağlayabilmeleri. Rejimin önündeki en büyük şey de, koz da bu uzlaşmayı sağlamasına muhalif kesimlerin engel olmak. Ya şimdi Adem Yavuz Arslan, yani süremiz 5 dakika var, programı bitireceğiz ama yani bir tarafta işte futbolcularının bahis oynadığı, diğer tarafta şike soruşturması adı altında yapılan ama o soruşturmanın içinde de bazı isimlerin korunup kollandığı, işte diğer taraftan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na yapılan operasyon, iddianame
Bütün bu iddialar, Türkiye'deki bu yargı odaklı tartışmalar devam ediyor bir taraftan. Bir taraftan ama işte az önce konuştuğumuz gibi iktidar cephesinde kendi içinde bir kirli kavga var. Ve kendilerinin yaptığı bu sebep oldukları bu tablo, yani ortaya çıkan ve sebep oldukları tablo bir şekilde onların üzerine bulaşmıyor ve ilişkilendirilmiyor. Onlar da buradan yeni iktidar alanları, yeni algı alanları oluşturmaya çalışıyorlar. Muhalefet de işte sürekli kendini savunma pozisyonunda, tabloyu anlatma konusunda bir kaotik bir şey var, düzlem var. Burada muhalefet, yani hep eleştiriyoruz ya, böyle bir tabloda, yani böyle bir iddianameyle karşı karşıya kalmış, bu tarzda iddialar, soruşturmalar, kirli pis işlerin ortaya çıktığı bir ülkede muhalefet ne yapmalı ki? Az önce Doğan Ertuğrul'a sorduğumuz soruda olduğu gibi kırılma noktası yaşansın ve Türkiye'de yeni bir değişim ve dönüşümün önü açılabilsin sorusunu Adem Yavuz Arslan muhalefeti eleştirmenin dışında nerede görüyor bu kırılma noktasını? Abi bunun cevabını ben TR24 yazısında birkaç gün önce uzun uzun anlattım. Cevabı da Mamdani verdi. Amerika'da New York Belediye Başkanlığı seçimlerinde adamın uyguladığı taktik Türkiye'de CHP'nin muhalefetin uygulaması gereken taktik. Şimdi alt başlıklarla uzatmayayım, uzun bir analiz yazdım. Çünkü bu gerçekten bir çözüm süreci, efektif bir çözüm süreci. Yani 2024 1 Eylül'de %1 oyu olan adam 2025 Eylül'ünde iktidara yürüyorsa New York gibi bir yerde nasıl başardığının muhalefet tarafından analiz edilmesi gerekiyor. Orada çok temel bir takım vurgular var. Mesela Doğan'ın dediği gibi ya yeni seçmen üret diyor adam. Yani küskünleri yakala, yeni seçmen üret, söylemi geliştir vesaire, bir sürü alt başlıkları var adamın. Ya muhalefet eğer ciddiyse bence önünde çok hazır bir formül var. Bu formülün nasıl yapıldığını ve Türkiye'ye nasıl uyarlanacağını biraz çalışsalar görürler. Yeter ki siz iktidar olmayı niyetlenin. Ama sarayın muhalefeti olacaksanız ya işte biz kendi içimizde kalırız. Seçim kazanmak yerine kurultay kazanmak bizde daha önemli. İktidar bende olsun diyorsanız o eski yöntemlerle gidersiniz. Eski yöntemlerle artık seçim kazanmak mümkün değil. Bununla ilgili dediğim gibi çok uzatabilirim ama senin sürenin sonuna geldi dediği için izleyicilerimizi o yazıya havale edeyim. TR24'te benim Mamdani'den Türk muhalefetine dersler diye uzun bir analizim var. Bence faydalı olur. Evet, bu hatırlatma için teşekkür edelim. Şimdi programımızın başında sıcak bir haberle, sıcak bir gelişmeyle başlamıştık. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağı Azerbaycan'dan dönerken Gürcistan'da düşmüştü. O görüntüler şu anda geliyor tekrar ekrana. Şimdi tabii 20 Silahlı Kuvvetler personelinin şehit olması sonrasında bu düşüşün perde arkası, gerekçesi, sebebi nedir sorusuna herkes odaklanmış durumda. Ve bu sorunun cevabı aranıyor. Aranırken de ilginç bilgiler, bu konuda tecrübesi olan isimlerden gelen notlar var. İşte özellikle bu görüntü düşerken elde edilmiş olan bu görüntüye bakıldığında havada füzeyle vurulsa çok daha geniş bir alana yayılırdı deniyor. Bu uçak normalde düşmez. Böyle bir kaza olsa süzülme payı daha uzun olur ve süzülme kabiliyeti var deniyor. Ancak görüldüğü gibi gövdenin bütünlüğü bozulmuş. Yani havada patlamış olma ihtimali yüksek diyorlar. Bu patlamanın içeriden mi dışarıdan mı başka bir sebeple mi gerçekleştiği konusunda da tartışmalar var. Bunlar önümüzdeki günlerde göreceğiz. Zaten programımızın ilk bölümünde bu konunun da altını çizmiştik. Böyle bir hadiseyi sadece işte canımız yandı, şehitlerimiz var, başımız sağ olsun deyip geçiştirmeden farklı yönleriyle tartışarak ele alacağız. İlerleyen Son programlarda. Adem Yavuz Arslan, senin o önceliğin var. son Söz bir hakkı sende. Yok estağfurullah, şöyle. Yani bu konuyla ilgili çok şey konuşuruz. Ben bir taraftan da takip ettiğim uluslararası havacılık uzmanlarının yorumlarına baktım. Son dakikada gördüğüm bir yeni yorum var. Havacılık uzmanı diyor ki Amerikalı bir kaynağın görüşü. Bu tip uçakların aynı anda hem burnu hem de kuyruğu basınçla ya da
structural damage dedikleri böyle bir yapısal sorunu olmaz diyor. Yani bu uçak ya içerideki bir şeyin patlaması ya da dışarıdan bir patlayıcıyla bu hale getirilebilir şeklinde bir yorum var. Onu söyleyeyim ama gündemler arasında aldığım ve söylemeden geçmek istemediğim bir şey de var. Furkan Bölükbaşı diye birisi var ya, tutuklandı. Teessüp ediyorum AKP'ye, Erdoğan'a. Yani eskiden, yani halihazırda da öyle gerçi, tutuklanmanın, Silivri'ye konmanın bir itibarı vardı. Yani oraya konmuşsan önemli bir adamdı. Şimdi Furkan Bölükbaşı gibi bir müptezeli tutukladılar. Tutuklanmanın da itibarı kalmadı. Şahsen protesto ediyorum. Ben bir şey söyleyebilir miyim tam bununla ilgili? Denk geldi. Şimdi enteresan, Erdoğan'a suikast neymiş? Menderes hatırlatmasıyla Erdoğan'a suikast iması, değil mi? Suçlama bu. Evet. Yahu aktroller yıllarca Menderes'i idam ettiniz, Erdoğan'ı idam edemeyeceksiniz diye kendileri kampanya yapmıyorlar mıydı? Yani Ya Erdoğan'ın kendisi kampanya yapıyordu abi. Erdoğan'ın kendisi Tabii. yapıyordu o kampanyayı yıllar Kendisi boyunca. kampanya yapıyordu. Bırak trolleri. Ben bunun savcının işgüzarlığından ibaret olmayabileceği ve korkunun dağları sardığı şeklinde yorumlanabileceğini düşünüyorum bunun. Bundan hiç rahatsız olmuyordu eskiden. Şimdi inanılmaz büyük bir trolü bile tutuklatabiliyorlarsa bir yerde büyük bir korku var gibi geliyor bana. Yani korkunun büyük olduğu ortada ama bunların zekasıyla, bunların bakış açısıyla, bunların yaklaşım biçimiyle, yani bu bir yorum olarak söylüyorum tabii, yani moderatör kimliğinin dışında olayları anlamaya, yaşananları bunların ortaya koyduğu algı biçimiyle kabul etmeye kalkarsak hem Türkiye'ye, hem Türkiye'deki milyonlarca insana, hem de dünyaya çok yazık olacak. Gerçekten bu içine düşülen hezeyanı, bu siyasal zekanın Türkiye'ye kaybettirdiklerini net bir biçimde altını çizmek ve ortaya koymak durumundayız. Çünkü tarih, zaman geçiyor. İşte bugün yayında altını çizdik, 11 Kasım 2025 gündeminde yaşadıklarımız ve bu siyasal rotanın, siyasal aklın, iradenin ülkeyi getirdiği tabloyu gösteriyor. İlerleyen günlerde nereye götüreceğini de anlamak bu geçmişin kodlarında saklı. O yüzden hafızayı diri tutmak, sadece Furkan Bölükbaşı'nın bu cümlesini, aktrollerin kendi arasında yaşadıkları tartışmaların ötesinde işte bu dipnotları vurgulamak gerekiyor. Bizi izlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Paylaşmayı, eleştirmeyi, yorum yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Çünkü az önce söylediğimiz çerçevede gerçeklerin daha iyi anlaşılabilmesi için bu gazeteci arkadaşlarımızla, yayıncı arkadaşlarımızla, kameranın arkasındaki ekip arkadaşlarımızla faaliyet göstermeye gayret ediyoruz. Destekleriniz kıymetli. Doğan Ertuğrul sağlık problemine rağmen bu akşam yayında bizi yalnız bırakmadı. Ağzına yüreğine sağlık. Önemli tespitleriyle gündeme farklı bir bakış açısı getirdi. Adem Yavuz Arslan gerçekten yerinden, kaynağından araştırarak önemli bilgiler paylaştı. Açık Görüş'ten bu haftalık bu kadar. Haftaya yine karşınızda olmak ümidiyle Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.